Şimdi ben yayına giriyorum. Evet, şu an yayında olmamız gerekiyor birkaç saniye. Şu an yayında olmamız gerekiyor tahmin ediyorum arkadaşlar. Herkese Eurovision 2025'ten selamlar. Artık yapabileceğimiz en minimal şartlarda Özgün buradayız. Evet. Herkese selam tüm dostlara, chat'teki tüm arkadaşlara. Nasılsınız, iyi misiniz? Geliyor musunuz? Geliyor mu sesimiz? Hadi çatladık burada diyorsunuz. Yani inanılmaz bir gece. Yani biz de elden gelen bütün şartları değerlendiriyoruz açıkçası. Özgüncüm durumlar nedir? Şöyle bu gecenin Valla güzelliği ve de Ahmet'e bağlanalım. Bence hemen bağlanmaya çalışalım. Canlı canlı oradan son 10 dakika kala, 15 dakika kala bize yorumunu yapsın. Çünkü biz bu gece yayında olacağız ama sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ses çok kötü geliyor diyor arkadaşlar ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Biraz açtım sesi elimden geldiğince. İdare edeceksiniz. Bu gece idare gecesi. Çünkü ben de koşturuyordum. Korkunç bir koşturma içinde. Neredesiniz diyor. Evdeyim. valla Evdeyim tamamen şu anda. Özgün durumlar nedir? Bir valla şöyle geçmiş olsun özet hocam geçelim. öncelikle. Şimdi Çok teşekkür çok ederim. heyecanlı bir akşam işte. 26 şarkımız artık belli. Saat 2'ye kadar bu muhteşem şovu izleyeceğiz. İşte 250 milyon kişi bu şovu canlı izleyeceği tahmin edilebiliyor. Evet. Analizlere bakıldığı zaman İsveç'in şampiyonluğunu kesinleştirdi diyebiliriz ama diğer yorumlara bakıldığı zaman da şeyin çok büyük şansı olduğu da konuşuluyor. Avusturya ve Fransa'nın. Evet. Aynı zamanda da Finlandiya ve Hollanda sürpriz yaparak bu birinciliği de alabilir deniyor. Yani tamamıyla matematiğe kaldı bu iş. Tamamen Artık matematiğe kaldı. Vay vay tabii. vay vay vay. Çok acayip. Şimdi geçen biz yayında benim tahminlerimi artık herhalde arkadaşların hepsi biliyorlardır. Tabii. Özür dilerim. Hemen geliyorum. Özgün sende. Tamam geçmiş olsun hocam. Evet. Yaklaşık 12 dakika sonra büyük final yayını başlıyor. İlk ülkemiz Norveç, sonra Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Geldim. Ukrayna Evet. izleyeceğiz. Müthiş bir gece. Şöyle söyleyelim. Valla benim ilk 8'imi söylüyorum. Siz de hemen hazır burada olan bütün arkadaşlar yazmaya başlayın. Benim Özgün neydi benim listem? Hemen Tam olarak vereyim. çıkarıyorum hocam. Tam olarak verelim. Chat'e de yazalım. YouTube chat'ine. Hatta sabitleyelim. Ben bu sene iddialıyım. Çok keyifli Bana olacağını şunu biliyorum. atmıştınız hocam. Chat'e de atıyorum. Chat'e de at. Siz Chat'e de at. sabitlersiniz. Aynen. İşte evet. Şimdi burada. Size de Bakayım atayım. sabit. Bakayım şöyle ben de alayım şimdi. Evet. Benim setimi gördünüz. Şimdi mesaj sabitlemeye bastım. Mesaj sabitlendi. Şimdi bu benim geçen yayında izlediğim yayındaki benim şeyimdi. Yani dedim ki bence bu iş yapar. Yani bir numara JJ diyorum arkadaşlar bu gece. 2 numara İsveç. Bunun sıralaması değişebilir ama ilk 8'im diyeyim size. JJ, İsveç, İsrail, Hollanda, Norveç, Finlandiya, Fransa, İspanya. Ben JJ'in bu gece inşallah bir numara olacağına inanıyorum. Biz de yıllar sonra Lorin röportajından sonra bir şampiyon daha çıkaracağız inşallah Özgün. Umudumuz o yönde. Yani Ee, ben zaten kendim de JJ ve Luan'ı destekliyorum. Luan destek. Tabii Ama Luan da listemizde tabii. zaten. Ama Erika Wigman'da olursa hayır demem. Zaten Arnavutluk birinci olursa ben Evet. bu gece baygınlık geçiririm. Yarına çıkmam. Yani bakalım neler olacak. Ben Arnavutluğu ilk 10'da zor olur demiştim. Evet. Göreceğiz. Bakalım neler olacak. Çünkü şimdi herkes bir heyecanla Eurovision'a başlar. Fakat o Eurovision'daki puanlamalar açıklanmaya başladıktan sonra o tatlar, tuzlar gider ya böyle. Alakasız sonuçlar bir anda karşınıza gelir. Ben şöyle söyleyeyim. Ben CC'nin birinci olacağına inanıyorum bu gece. E, Ama Plase'de büyük sürpriz olarak benim büyük sürprizim, senin büyük sürprizin Arnavutluk. Bunu biliyorum Özgün. Fakat benim Evet. büyük sürprizim İsrail. Onu da söylemiştim. Geçen yayının içinde de izleyen arkadaşlar varsa 2,5 saat içinde de söylemiştim. Eğer oylar büyük bir manipülasyona uğrarsa karşımıza çok sürpriz bir birinci de çıkabilir. Bunu finallerde göreceğiz. Geçen sene bunu aslında bir ilk testi yapıldı gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak. Güzel bir gece olsun. Her zaman Eurovision geceleri çok heyecanlı Özgür. Her zaman Evet ya. taşıyor. Yani biz her sene diyoruz ki efendim işte bu sene çok iyi şarkılar yok. Bu
sene şunlar yok. Bunlar bir sürü şey söylüyoruz başlangıçta. Kızıyoruz, ediyoruz ama bir noktada diyoruz ki yani müthiş bir gece, müthiş bir heyecan. Yine aynı şey yaşanıyor. Umuyorum ki herkes de çok keyif alacaktır bu geceden. Şimdi Fransa 1 diyenler var. Maalesef ses Çok olmayacak. yükseldi. Fransa çok yükseldi. Fransa çok mu yükseldi? Evet. Vallahi bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi ses olacak mı diye soran arkadaşlar, maalesef arkadaşlar kesinlikle ses olmayacak. Hatta görüntüden bile ağır telif yeme durumumuz olabilir. Onu bilemiyorum. Ee, Ama hani benim içimden geçen bu seneyi böyle geçelim. Gelecek sene inşallah müthiş yayınlar olacak. Müthiş yayınlar olacak. Bunun şimdiden hani sözünü vermeye çalışayım sizlere. Yani Çok güzel. bazı Yayın, arkadaşlar da soruyorlardı hocam. Süper Peer kapatıldı. Artık evet. oraya geçemiyoruz. Şimdi Yani Süper orada Pir beklemeyin. kapatıldı. Evet, Süper Pir kapatıldığı için orada yokuz ve orada yayın da açamıyoruz. Şimdi öyle olunca da bizim bu yayını kurtarma şansımız yok. Farz edin yayına başladık Özgün. Görselden bir telif yakaladılar ve kapandı. Yapacak bir şey yok. Tekrar açma şansım yok. Haberiniz olsun. Tamam Evet. mı? Ya bu riski göze alarak yapıyorum. Zaten Eurovision yayınlarının belki de en kötü tarafı bu. Yani hiçbir yayıncının izleyememesi çok kötü bence. Çok kötü bence yani ama neyse artık onu da Eurovision'un şeyine bırakıyoruz. Çok güzel bir gece, müthiş bir izleyicimiz var. Ben eminim ki yayın sırasında daha da artacaktır. Daha henüz başlamadık. Son 10 dakika. Bu arada Ahmet'ten haber var mı Özgün? Valla şu an galiba ayarlamalarını yapıyor. Ahmet bir an önce gelsin. Belki de gelmiştir, bizim haberimiz yok. Şöyle bir bakıyorum, daha gelmemiş. Ahmet bizi oradan canlı canlı sıcak sıcak, bu arada bizim Saruman'ı uzun süredir görmeyenler için Özgün. Ah, Saruman hemen ben geçti de arkadan. bakayım. Ah 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 Arkadan bal bir böceği. Saruman geçti çok hızlı bir şekilde. Bugün çok heyecanlı. Evet, nasıl olsa Sarhoş. yani. Evet. Evet arkadaşlar, bilgisayarınız yoksa başka sayfa açın. Evet, olabilir. Yani şey yaparsınız. Her yerde telif var. Telifsiz bir yayın yok arkadaşlar. O bir kere rahat olun yani. Bu gece telifsiz Eurovision yayınlama diye bir şeyden uzak kalın. Kitle izlendi yarı finaller aslında. Yani ben her yerde ban yediğim için o nedenle açmayacağım. İlk kommeciler burada Özgün. Finlandiya evet. Ya Evet, ilk onun da kommeciler. matematiksel olarak şansı var deniyor. Tabii ki. Bu arada Ahmet geldi. Hemen Ahmet'i yayına alıyorum hızlı bir şekilde. Ahmetciğim hoş geldin. Büyük heyecan. Bize oradan biraz şöyle sıcak sıcak bilgiler ver Ahmet. Hoş bulduk, merhabalar. Özledik seni. Sesiniz niye Nasıl çok... durum? Geliyor ses. Belki sana az geliyordur. Ben hocam elimden sesiniz biraz geldiğince az geliyor çalışacağım. ama yayınla mı alakalı bir problem var? Belki bir tık şu an benim sesim. Yok, senin sesin geliyor olması lazım. Özgün, bir de sen konuşuyor musun? Benim sesim nasıl geliyor şu an Ahmet? Yok, Ahmet'te sorun var Özgün. Ahmet dondu çünkü. Sonsuzluğa karıştı şu anda. Şu an tabii basın merkezinde Ahmet Bazel'de. Basın merkezinde. Demek ki basın merkezinde internet yavaş çalışıyor. Ahmet bayağı patladı şu anda. Bekleyelim, Ahmet belki geri dönüş yapar. Güzel olur. Tam girdi, sesiniz az geliyordu. Aslında internetten kaynaklıymış. Onu da gördük. Biz de burada bas bas bağırmak zorunda kaldık. Problem değil. Elden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar biraz iktidai bir yayın bu. Benim bugün maalesef, kusura bakmayınız, böyle bir hastane işlerimiz vardı. Çok yakın bir dostumuzun, çok yakın bir aile efradımızın. Tüm gün hastanedeydim. O nedenle hiçbir hazırlık yapmadım. Yani Özgün bana saat 9'a doğru dedi ki hocam ne yapıyoruz? Yapalım mı? Ya dedim, koşa koşa geleceğim eve. Yani açtığım kadar, yapabildiğimiz kadarla yapalım. Hani çünkü çok heyecan. Geçen sene biliyorsunuz sen türkülerini söyle çekimlerindeydim. Bu sene koşturmalar içinde. Yarın bir yolculuğumuz var. Sevgili Özgün Günyar, hep beraber bütün ekip gittiğimiz bir yolculuk. Sürpriz şu anda sizler için. İnşallah güzel olur. Özgün, peki beklentilerini alabilir miyim? Bu gece neler bekliyorsun? Ya bu yıl ya bu akşam en çok merak ettiğim olay şimdi jüri birincisi ile halk birincisi arasında ki farklılıklar ne olacak onu bekliyorum. En fazla en çok merak ettiğim. İkincisi teknik sıkıntı yaşanacak mı? Çünkü dün akşam yaşandı. Çeşitli teknik sıkıntılar oldu. Dün akşam yapılan Özgün bir daha bağlandı. Ahmet bir daha geldi. Çok özür dilerim Özgüncüm. Ahmetciğim hoş geldin. Umarım sesimi duyuyorsundur. Hoş Durumlar bulduk. nedir? Bize hemen bilgi ver. Hocam sesinizi çok derinden ve az alıyorum. O yüzden tam anlayamadım. Tekrarla. Sen devam et Ahmet. Nedir durum, anlat bize. Özgün Tamam. sen de destek ol.
Tamam. Durum şöyle. Geçen yıldan farklı olarak biz hala burada basın merkezinde birinciyi net bir şekilde belirleyemedik. Yani karar veremedik. Biz bayağı karışık bir durum var. Fransa üzerine yoğunlaşıyor. Sizin de röportajını yapmışsınız, konuşmuşsunuz. Fransa'nın birinciliği konuşuyor. Hatta şunu söyleyeyim. Lyon'da otel bakan basın üyeleri var. Şimdiden rezervasyon yapmaya çalışıyorlar. Ve Fransa'nın belli şehirlerinde rezervasyon oranlarının 4 katına çıktığını, fiyatların işte 4 katına çıktığı falan konuşuluyor. İç dedikodulardan biri bu. Hani size verebileceğim, söyleyebileceğim dedikodulardan biri bu. Fransa üzerine yoğunlaşıyor. Onun dışında İsveç favorilerde en son baktığımda %40'la bayağı üst sırada, yani en zirvedeydi zaten. Üst sıradaydı İsveç'in birinciliği. Bunlar arasına gidiyor. Onun dışında Arnavutluk konuşuluyor. Birincilik açısından değil ama geçen yıl hani Hırvatistan'daki gibi, işte Baby Lazanya'daki gibi ilk 2'de yer alabilirdi. O da favoriler arasında. Şu anda durum bundan ibaret yani. Ahmet, peki JJ kimse konuşmuyor mu? JJ'ye ne oldu? Hocam provalardan sonra JJ bir tık daha gerilerde mi kaldı diyeyim. Yani burada konuştuğum şeyle basın mensuplarıyla açıkçası çok fazla reaksiyon alamadım. Şöyle yaptım. Bu da bir anket çalışması gibi olabilir. Geçen yarı finalden dönerken tramvayda arkadaşlarla playlist açtık. Ve reaksiyonlara baktık. İşte JJ'yi de açtık. Bada Bada Bastu'yu da açtık. Ve favori Finlandiya'yı falan açtık. Hiç kimse tepki vermedi. En çok tepkiyi İsveç aldı. Yani ben buradaki o anket diyelim ona, İsveç'in televotta patlatacağını düşünüyorum. Yani çevredeki reaksiyon bunu gösteriyor. Ahmet, peki İsrail'de durum ne? Şimdi televotun geçen seneki şampiyonu biliyorsun. Hı. Bu sene ne yani, bekleniyor? Şimdi üzerinden konuşmayayım. Şöyle bir durum var. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar dediğiniz gibi. Öyle bir durum var. Çünkü basın merkezi bu sene açıkçası çok tepkisiz. Yani onunla alakalı da sıkıntılar var. Özellikle fan medya burada çok baskılanmış. Akreditasyon sayıları çok olmuş, hani o da ayrı bir mesele. Ona da gelirim. En fazla reaksiyonu o oluyor ama genellikle kendileri reaksiyon veriyor. Kendileri tepki veriyor pozitif anlamda. Hani orada bir müdahale var gibi gözüküyor, açık söylemek gerekirse. Ama konuştuğum kişilerde öyle çok da büyük bir fanı yok. İşin doğrusu, gözlemlediğim kadarıyla. Ahmet, o zaman bana ilk 5'ini say çok hızlı. Benim ilk 5'im yani kişisel olarak Fransa. Yani ben de Fransa'yı sevmeye başladım provalardan sonra. JJ var. Avusturya favorim. Onun dışında ben Arnavutluğu seviyorum. O da burada provalarda çok sevmeye başladım. İnsanların da çok hoşuna gitmeye başladı. Üçüncüm Arnavutluk olur diye düşünüyorum. Finlandiya, Erika muhteşem. Provalarda çok aksaklık yaşadı. Evet. Erika var. Onun dışında da dördüncüm yok hocam. Beşincim yok hocam, açıkçası bulamıyorum. Yani gerçekten bulamıyorum. Yok. Keşke söyleyebilseler de Almanya derdim herhalde ama yani çok yapamadım. Bu şekilde. Valla ben de bu gece şöyle bir ilk 5 söyleyeyim sana. 1 numaraya JJ'yi koyuyorum. Bence bu JJ bu gece şampiyon olacak. İsveç'i koyuyorum. Sonra İsrail diyorum. Gene ilk 3 yapacağına inanıyorum. Aha. Hollanda, Norveç diyorum. Finlandiya, Fransa, İspanya. Bunlar ilk 8'de mutlaka olacağına inanıyorum ben. Ama bakalım. JJ'ciler olarak bu gece bir şampiyon daha çıkarmayı bekliyoruz. Yani umarım JJ de olur. Güzel olur. Çünkü daha bu şarkı kalitesinin artması için bence JJ'in önemli. Zaferi önemli. Bizi daha gelecek yıl onun sayesinde daha iyi şarkılarla döneriz diye düşünüyorum Eurovision'a.
Ahmet başlıyor galiba show şu anda. Yayına geçti YouTube Evet çünkü. başlıyor. 15 saniye kaldı. Ben de basın merkezinden izleyeceğim, takip edeceğim. Ahmetciğim başarılar Görüşürüz. diliyoruz. Sevgi, selam, görüşmek Teşekkürler. üzere. Umarım favoriniz Muhteşemsiniz. kazanır. Kendinize iyi bakın. İnşallah hepimizin. Hadi bay bay. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sevgili Ahmet bize işte muhteşem canlı bağlantıyla özgün. Gördüğün gibi muhteşem. Evet. Herhalde şu anda gene bildiğin böyle müthiş bir gece geçiriyoruz. Ya ben de çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi Sağ ol temsil Ahmet. etti kanalı. Elinden Sağ ol geleni Ahmet. yaptı sağ olsun. Hatta Ahmet kapatmadı bile. Ahmet çok teşekkür ederiz. Hatta Ahmet kapatmadı, bütün yayını açık tutacak neredeyse diye düşünüyordum. Şimdi kapattım. Ses gitmiyor değil mi Özgün şu anda? Hiçbir şekilde gitmiyor olması lazım. Ben duyuyorum Hemen kontrol edelim. ama yayına gitmemesi lazım. Özellikle ona göre ayarladım. Keşke olsaydı. Sevgili arkadaşlar, biz yayın sırasında kapatmıyoruz. Sevgili Özgün Günyar'la buradayız. Parçaların hepsini dinleyeceğiz. Hocam 1080 olamıyor mu diyorlar. Ya çocuklar, bu gece için bizim kusurumuza bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Çok iptidai şartlardayız. Geçen seneki gibi özel yayın atamıyoruz. Yani şu kendi şartlarımızda yayın yapamıyoruz. Kapalı devre yapamıyoruz. YouTube'un telif kuralları çok sert. Yani Eurovision'un telif kurallarıyla alakalı aslında her şey. Biz Özgün'le izleyeceğiz gece boyunca. Siz de YouTube'dan açabilirsiniz. Açabilirsiniz. Arkadaşlar. Aynı anda YouTube'dan bir yandan bizi izleyebilirsiniz. Yorumlara bakabilirsiniz. Biz hem sohbet edeceğiz hem görüntüyü akıtmaya çalışacağız ama telif girerse araya ona da yapacak bir şey yok çocuklar. Artık izleyeceğiz ve göreceğiz. Müthiş bir gece olacağını görüyoruz. Ben şu an ses açık, ben de Özgün duyuyorum zaten. Evet ben de dinliyorum bir yandan. Hiçbir Siz de sıkıntı yok. açabilirsiniz. Aynen, sadece yayına veremiyoruz. Onunla idare edeceksiniz bu gece. Tabii ki müthiş bir gece Özgün. 1200 kişiyi geçtik gördüğün gibi. Evet. Biz, bu arada da Kik'e sorduk biz arkadaşlar. Çok yazıyorsunuz. Kik yayınlayamazsınız diye kendileri söyledi Emre Hoca'ya. Tabii yani Kik kendisi söyledi yayınlayamazsınız diye. Dediğim gibi yani hiçbir yerde uzun yayın açma şansımız yok. Geç geliyor ekran sizde. Geç gelecek tabii ki. Olacak yani, tabii. Çünkü biz de bir şeyin üzerinden size ulaştırıyoruz. Ses olmayacak çocuklar maalesef. İsterseniz bir anda açın. Biz yorumlarımızı yapacağız sadece. Eğer hani çok sıkılırsanız kapatırız. Ama şu an öyle bir niyetimiz yok. İzlemek istiyoruz. Çok geriden geldiğini söylüyor arkadaşlar bizim yayının. Öyle mi? Bakıyorum. Yo, ben de çok geriden değil şu anda. Normal. Size ulaşan çok geridendir. Size ulaşan geriden olabilir. Çünkü biz döndürüyoruz ya yayını Özgün. Evet. Yani bir platformun üzerine gidiyoruz, oradan geri geliyoruz falan, yani öyle bir şey olabilir. Ya bir 20 saniyelik gecikmeleri olabilir. Siz 20 saniye önden takip edeceksiniz. Şöyle de bir şey olabilir. Farz et siz dinlersiniz parçayı, yorum için açarsınız bizi. Anladınız mı? Evet. O parçanın yorumunu dinleyebilirsiniz. Evet, bu arada top 3'e girmezse çok büyük haksızlık olur diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Hala aynı şeyi düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim size. Ben katılıyorum, yani ilk 3 yapmalı. Evet. Ama Arnavutluk tarihinde ilk 3 yok. Ya, bence yok. Olamayacak da yok, yani yok. gene. Yani böyle ya geçen seneki ya anormal sahne şovu ben izledim Özgün bu arada. Aslında Evet. güzel de olacak. Ben yarı finalleri kaçırdım bu sene. Ben ilk defa izliyor olacağım şovu. Sen defalarca izliyor olacaksınız siz. Ben ilk defa izliyor olabileceğim. Bence o da güzel. Çok realist bir şekilde yorumlarımı da yapabileceğim diye düşünüyorum. Bu arada da Nimo ile başlıyoruz, sormuşlar. Öyle mi? Evet, açılıştan hemen sonra yaklaşık 4 dakika sonra Nimo sahnede olacak. Birincilik şarkısı The Code ile. The Code'la Nimo ile başlayacak. Hocam İsviçre'nin vokali çok iyi değil mi diyor. Çok vallahi iyiydi. Işte. Harbiden Tuna ve Litvanya ne olacak, ne alaka diyor. Telefon aynı ikisini nasıl açabilirim diyor. Aynı anda ikisini telefondan nasıl açabilirim? Ah canım ya. Doğru diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Televizyondan inşallah belki. Ben Televizyonunuz size var. açarım da yani açtığım zaman da işte Nimo dağıtır bizi. Şu an çünkü canlı olarak yakalıyorlar Özgür. Evet. Canlı yayını canlı olarak yakalıyorlar herhangi bir şeyini. Şu an Nimo sahnede bu arada. Nimo gelinlik giymiş diyorlar Özgür. Ya stil olarak tabii çok farklı bir stil. Aslında bu şey gibi eski, o nasıl bir şey olmuş ya? İlginç bir kıyafet giymiş.
Bu sefer farklı bir kıyafet gibi. Biraz İngiliz kraliyet kıyafetine benziyor. Kraliyet kıyafetini andırıyor bu sefer. Ya ben buranın kraliçesiyim diyor. Yani bu da çok ilginç bir olay. Parçayı Funda Kayacık'ın patlatması. Doğru, Türkiye'de. Nasıl bir kader, gerçekten ilginç yani. Sadece çok küçük bir Eurovision izleyicisi grubunun dinlediği parçayı O Ses Türkiye ile beraber Türkiye'de sevilir bir hale getirdi. Ama ben O Ses Türkiye izleyicisinin bu parçayı duyduğu zaman Funda Kayacık'ın söylediği parça olabileceğini düşünmüyorum. Yani pek anlamayacaklardır. Çünkü çok küçük bir bölümünü söylemiş Funda Kayacık parçanın. Evet, şu an güzel Bu arada bir... hocam içeride drone uçuruluyor. Bu da çok görmediğimiz bir şey. Kapalı alanda drone Evet. uçurulması. Ben bu seneki sahneyi çok küçük buldum Özgün. Bana çok küçük Arena da geliyor çok sahne. küçük hocam. Çok. Ama böyle... Eurovision'un yani EBU'nun böyle bir kararı var. Dedik yani Eurovision küçük salonlarda olmalı dedi. Ama bence vasat. Yani mesela vasat. bu salonun yanında 42.500 kişilik stadyum var. Orası hınca hınç dolu. Hemen yanında. Orada da izleniyor yarışma. Yani vasat geliyor bana ama ya ben Eurovision'un büyük sahneleri olmalı diye düşünüyorum. Geçen seneki sahne neydi yani? Olağanüstüydü. Şimdi sahne büyük olunca ne oluyor? Şov da muhteşem oluyor. Yoksa Bambi Tak çıkabilir miydi yani o sahne olmasaydı? İmkansız yani. Şimdi başlıyor. Kim geldi? Şimdi hocam işte Flag Parade yani bayrak geçişi. Her ülke Ha, bayraklarıyla tek ülkeler. tabii Tamam. tek Evet, yerlerine ya. geçecekler sahneden. Nemo'nun dişlerini yaptırmasın diye. Evet. Nemo stil adamı ya. Evet, eteğini konuşmaktan şarkıyı kimse dinlemedik kazandığında diyor. Doğru. Hocam sizin yayın geride. Artık yapacak bir şey yok. Çocuklar söyledi mi yayının başından beri? Geride olacak tabii ki yani. Siz açacaksınız. Ben sonuçta dediğim gibi şeyden yayın yapmıyorum. OBS üzerinden değil bu yayın. Platform üzerinden döndürüyorum. O da geç gelmesi normal size. Evet Yani biz de o da Eurovision kupasını tahmin gördük. ediyorum 5-10 saniye falandır geriden de gelen. Çok büyük bir gerilik yoktu. Bayrak geçişte başladı. Bakayım bende nerede? Norveç'de evet. Yaklaşık bir 20-30 saniye kadar var Özgün herhalde. Çok acayip. Bayağı partiliyoruz şu an hocam. Tabii. Tüm dünya olarak. Ya altta bir tekno tak 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 tak. Türkiye yok mu diye soruyorlar. Yok arkadaşlar. Bayağı 2013'ten beri yok. Yokuz. Litvanya, İsviçre kaliteyi düşürmüş. Geçen sene sanki 2K verilmişti yayın diyor. Bak bu da ilginç Özgün. Tabi belli standartlar vardır tahminim. Belki Evet, televizyon 1080. Doğru Özgün. Kalite olabilir. maksimum 1080'e çıkarılabiliyor. Bak o da ilginç bir detay. Güzel yakaladı arkadaşlar. Ben bir sayfayı yenileyim bakayım şöyle hızlı. Belki geriden takip ediyorsak bir toplayalım diye. JJ de bayağı alkış aldı şu an. Ses olmayacak arkadaşlar. Normal televizyonunuzdan, YouTube'dan başka bir sayfadan açın. Beni de arkaya koyun. Biz Özgün'le takılıyoruz arkada. Anladınız mı yani? Doğal yorum olarak. Bir 20 saniye gerideyiz sadece. O da çok fark etmez. Zaten Eurovision'da şarkı söylenirken yorum yapmıyoruz Özgün'le biz. İzliyorduk daha önce de Özgün değil mi? Evet. Açıp şarkı içinde yorumlar yapmıyorduk biz hiçbir zaman. Yok. Bu da benzer bir şarkıyı genelde. Bölmüyorduk. Hiç bölmüyor. Finalde çok nadir böldük. Bambi Tak'ta bile bölmedim ya. Yok. JJ bugün şampiyon olabilir arkadaşlar. Ama ben gene yayının bir daha söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Benim tahminim bu gece nasıl yarı finallerde bütün tahminler yanıldı. Özgün inanılmaz bir yanılgı oluştu. Özellikle birinci yarı finalde. Belçika ve bilemedi Avustralya'yı. Evet. Benim tahminim birinciyi de bilemeyecek. Göreceksiniz. Hatta ilk üçü bilemeyebilir. Bir tek bu ilk üç arasından Erika Wigman yardırıyor şu anda sahnede. Yani bence birinciyi bilemeyecek. Göreceksiniz yani. YouTube açtım oldu diyor Reyhan. Çok teşekkür ederim Reyhan'cığım. Sağ ol.
Evet, şu an ilerideki bir türlü size eşitleyemedim, yapacak bir şey yok diyor. Baş verin ya. Abi Ee, yayını 2x'e al, yayını 3-4 saniye ilerletebilirsin böylece diyor. Aa Özgün, evet. 2x'e alırsam o parçaları ben niye hızlı duyacağım? Hayır, Deli miyim 2x'e ben? aldığınızda yetişiyor canlı yayına. Onu demek istiyor. Ama Canlıda 2x normal alırsam sıfıra dönüyor. nasıl 2x'e yani? aldığınız zaman aradakileri hızlı geçiyor, sıfırlıyor ondan sonra. Ha 2x yaptım şimdi. Hı İyi hı. de ben ne izleyeceğim? Bu ne? Ha 2x alınca daha hızlı geçiyor diyorsun Özgün ileriye. Evet. Hızlıca yetişiyor oraya canlı yayına. Dur o zaman öyle yapalım. Aferin be. Ulan ne, akıl akıldan üstündür, helal olsun. Şu an yetişti değil mi? Şu an yetişmiş olması lazım. Çünkü jet gibi geldim yakaladım. Bakın Evet, bakalım şimdi ev ne durumdayız. sahibi de sahnede. Yakaladım mı sizi? Emergen sesi iyi gelmiyor. Ya yapacak bir şey yok çocuklar. Bu gece için ya niye bu kadar vallahi Özgün ya. Yapacak bir şey yok çocuklar. Bak yayın başında anlattım sizlere. Vallahi hastaneden geldim buraya. Ha, idare edin bu gece. Bu gece idare edeceksiniz. Bu sene her sene elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Bu sene idare senesi. Ermenistan çalıntı şarkıyla finale kaldı ya, yanarım ona yanarım demiş Nesi Abdullayeva. Valla bu sene Ermenistan'ın ben finale çıkabileceğini hiç düşünmüyordum Özgün. Onu da söyleyeyim. Çok kötü bir şarkıları var. Kıbrıs'ı Zaten şimdi az sonra izleyeceğiz. olmayacağını düşünmüş. Zaten izleyeceğiz ama hani geçen seneki Ermenistan başarılıydı. Çok iyi bir şarkıcıları vardı. Bu seneki o kadar iyi değil. Şarkı iyi değil yani daha doğrusu. İsveç'te güzel bir alkış aldı bu arada. Fransa'da öyle şu an. Öyle bir yayın yapıyorum ki tam komedi. Telife gireceği için Eurovision sadece ben kendim duyuyorum. İzleyiciler sessiz izliyorlar. Onlar kendileri yerleştiriyorlar bizi. Bir çıldırdık. Aa telif mi girdi Özgün? Bir bakayım. Yok girmedi o şükür. Bir an dondu ama farkındaysan. Telif yok değil mi? Yok telif yok. Yok. Şeye Yalnız takıldım donuyor ha da. yayın. Tabii. Yayın fena donuyor şu anda. Belki YouTube'da trafik artmış olabilir. YouTube'dan alıyoruz ya Bence görüntü. bugün YouTube herhalde 1 milyonu bulmuştur. 810 bin kişi izliyor abi. Evet. Oha. Ve Yalnız ne bayrak geçişi partilediler be. tamamlandı. Tabii. Evet. Büyük partilediler valla. Eğlenceli yok. Dondu şimdi geldi. Ve Telif mi? Telif girdi mi? Yok yok telif yok telif yok. Kaliteyi düşürün hocam diyor. Yok be kaliteden değil çocuklar ya dandik dundik. Televizyondan bence izleyemezsiniz bunu yani. Eurovision yayını. Geçen sene hatırlıyor musunuz? Sen türkülerini söyledeyken yapmıştım. Sen türkülerini evet. söyle finali sırasında Eurovision vardı. Benim sesim var. Onların sesi yok. Tabii yayın sesi. Şimdi YouTube'dan ayrı açılıyor. Ben de arkadan geliyorum. Yani biz böyle muhteşem. Çünkü telif var bu yayında. Ama ne partiliyorlar var ya. Çok duyuyor herkes. Az önce de Türk Ya fanlarını gördük Eurovision, bayraklarıyla Eurovision böyle bir şey. yayınları bizim kendi aramızda aile yayını sayılır. Yani çünkü şu an bizi izleyen ama Eurovision fanı bir ailedir bence Özgün. Öyle değil mi? Tabii. Şu Tüm an evde fanlar de ailedir. Tüm bence de. ailelerde Eurovision fanıdır bence. Bizde olsa. Kesinlikle. Evet ortalığa bak Özgün of yıkılıyor. Tabii. Bu seneki Zaten az sunucular önce çok güzeller ama bu seneki sunucular. Oh be nihayet. Aa bu arada soldaki kızın kıyafetine bak inanılmaz. Hazel Brugger. ya Hazal yani. o zaten 3 gün boyunca süper kıyafetler giydi. Şu anda stadyumdan Şu an görüntü geliyor. bugünkü kıyafeti inanılmaz Aha. güzelmiş. Bu sunucuları hiç sevmedim demişler ama ben sağdaki kadın hariç soldaki iki sunucu da bence çok başarılı. Geçen senekileri düşündüğümde Özgün
Hatta 2 tabii sene önce hatırlıyor musun? ama geçen sene de bir efsane sunucu oldu yani Petra Mede. Ya Özgün Petra'nın seviyesine kimse ulaşamaz. tabii ama şeyi düşünüyorum da ben, Yanındaki tabii. Laura Pausini'nin sunduğu bir sene vardı ya. Yani evet. Laura Pausini artık evlere şenlik. Evlere şenlikti, kabus gece. Çok güzel değil mi? Laura Pausini ya. Kutluyorlar. Thank Az you önce de for... görüntü geldi. Soldaki salonda yapılıyor yarışma. 8.000 kişiyle, sağda da 43.000 kişiyle de partiliyorlar stadyumda. Yani Basel 8.000 inanılmaz kişiye. kalabalık bugün. 8.000 kişi. Stadyumun içinde, dışında 43.000 kişi, öyle mi? Evet. Orada Aman da Allah'ım ya. futbol sahasında da 43.000 kişi izliyor. Futbol sahasında da izliyorlar. Of, nasıl bir atmosfer Ya ya. Basel artık festival. Bir de Euro Evet, çok güzel. Village var. Eurovision Güzel köyü. güzel. Yok, Türkiye yok arkadaşlar. Kızlar kıskançlık krizine girmiş. Ne oluyor ya? Abi Manifest'in yeni şarkısına bakıyor diyorum. Bakar mısın diyorlar Özgün. Hayır. Canlısı olursa tabii ki. Evet. Bu arada kızlar da kutlu olsun yani. Onlar da Rolling Stones'da çıktılar. Büyük başarı Harika. onlar adına. Harika. Özgüncüm, bu arada bu gecenin sıralaması ne? İlk önce kim gelecek? Norveç gelecek hocam. Zaten bayrak sırasındaki şekilde. Norveç, Lüksemburg, Estonya diye devam edeceğiz. 26 ülke. Az sonra zaten bu sıralama ekrana yansıyacak. Şu an 26 yansıyor. ülke. Üçer 26 dakika ülke. sahnede kalsalar bayağı 600 saat. Kaçta bitiyor? Bir bakayım hocam tam. Geçen senelerde 1-1,5 bitişti. Ben hatırlıyorum. Performansta şeyde Hediye. 12-22'de bitecek. 12-22 ama tabii tekrarları bilmem nesi. Ya Özgün, bu 2'ye kadar senenin zaten gidecek. Evet. bu senenin geçmiş senelerden farklı olan bir şeyi var mı? Ya farklı dediğimiz olay bence şey olarak teknik olarak bir farklılık var. Yani biraz daha şeylerden nasıl diyeyim? Ya zamanlamadan bazı yerlerde kısılmalar oldu. Mesela Ha, 2020 yarışması yapılmamıştı ya. evet. 2020'deki 5 şarkıcı, sahne almayan 5 şarkıcı şarkılarını söylemek için davet edildi. Efendi Kleopatra'yı okudu. O bir yenilikti. Yani Ya 2020'ye bir selam. Efendi'nin orada olması çok hoşuma gitti yalnız. Evet. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Ya Bu bu arada arada kızın oylama kıyafeti. başladı. Ha, ESC oylama başladı. Oğlum daha evet. sahneye çıkmadılar ya. Neyi oyluyorlar ki? Şeyden internet sitesinden dünyanın geri kalanını da oylayacak ya hocam. Ha, nasıl çıkmadan oylama başladı ki? Neyse, Başlıyor hadi yani şu an bakalım. itibaren herkes oy kullanabilir. Haydi bakalım. Oylarınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden başladık. Bu yılın farklı bir Hadi şeyi bakalım, de sizin yani elleriniz ev geliyor. sahibinde yapılıyor olması. Yani şey Eurovision'un başladığı yerde ve vitrinin çıktığı yerde İsviçre'de yapılıyor olması. Eurovision Çünkü bu İsviçre'de mi yarışmanın başlamış? ilk Eurovision'un da ev sahibi İsviçre'ydi. Kazanan da İsviçre'ydi ilk kez. Yani biraz da yarışma evine döndü. Evet. Evet Norveç'te başlıyoruz. Haydi bakalım, Norveç'te başlıyoruz. Bu arada ben de sana göre biraz geriden geliyorum. Kaç saniye Evet. biliyor musun Özgün? Yaklaşık bir 10-13 saniye gerideyim ben senden. O zaman yorumlarımı 10 saniye sonra yapayım. Daha iyi olur. Fark etmez. Tamam, başlıyor şu an şimdi. Haydi bakalım Çok genç. arkadaşlar. Evet. Müthiş heyecan. Buyur, sendeyiz Özgün. Çok genç bir yarışmacı ve aynı zamanda çocukluktan itibaren ismini duyurmuş bir yarışmacı. Ben de çok heyecanlı bekliyorum. Bakın ne yapacak. Yarı finallerde iyiydi. Norveç. Haydi bakalım. Bu arada dinlerken hafif hafif konuşacağım. Haberiniz olsun. Ya nasıl olsa bizden ses gitmediği için. Küçük enişte yazan var Özgün. Abi yayın Hayda. 20 saniye durdurursun. Evet, başlıyoruz.
Arkadaşlar çok kötü bir canlı performans. Sesler çok sallanıyor ha. Ya parça çok enerjik falan ama sesleri çok kaydı, çok. Canlısında çok zorlanıyor çocuk. Bambi takta bile bölmedim. Yok. CC bugün şampiyon olabilir arkadaşlar. Ama ben gene yayının bir daha söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Benim tahminim bu gece kopuyor ortalık Özgür. Evet. Çok başarılı. Şarkının enerjisi ve sahne şovu çok güzel olmuş. Ama çocuk iyi okuyamıyor, bunu söyleyeyim. Evet, güzeldi. Güzel performanstı. Oo. Ana bu ne? Sadece Çok evet. kötü, çok kötü Özgün. Çok kötü performans. Baştan sona Canlı mı enerji söylüyorlar diyorlar da sadece solist canlı söylemek zorunda. Ama Yani tüm vokaller playback. keşke canlı söylemeseymiş. O hale geldi iş yani şu anda. Çok kötüydü. Müthiş avantajı çocuğun, inanılmaz enerjisi var. Gerçekten sahneye yakışan bir çocuk ama yani evet, çok sallanma bir performanstı. Norveç bu performansta kaçıncı olur sence? Valla. Allah, bu neydi ya? Çocuk aklını kaybetti yalnız ha, heyecandan. Ama bu performans güzel performans Özgün. Puan kazandırır yani Norveç'e. Ya şovunu yaptı işte. Evet evet. Lüksemburg, hadi bakalım. Ah, benim çok sevdiğim bir şov geliyor. Bu şova bayıldım ben şov olarak. Şarkı olarak bir şey diyemem hocam ama şov olarak inanılmaz bir şovdu. Ben de ilk defa izleyeceğim. Şimdi merak ediyorum. Bu arada postkartlar çok iyi hazırlanmış. Hakikaten yani İsviçre'nin her tarafını gösterdi. Yani tabii İsviçre zaten çok güzel bir ülke yani. Yeryüzündeki cennet diyorlar ya İsviçre için. Görseller çok güzel. Ama gene de şunu söyleyeyim, yani İngiltere'deki o muhteşem sahne ve televizyonculuk hiçbirinde yok. Onu söylemek lazım. O İngiltere finalleri neydi Özgün ya? İnanılmaz BBC'nin şovu. Tabii. Ay, inanılmaz güzel Özgün. Evet evet ben de ondan bahsediyordum. Aa! Muhteşem bir sahne. İnanılmaz başarılıymış. Bir de kızın canlı performansı da iyi ya. Onu söyleyeyim. Zaten demiştik ki hocam konservatuvar hocası diye. Gerçekten yani akademik anlamda kusursuz. Ya şarkının nakaratı birazcık zayıf ama bu nasıl bir sahne? İnanılmaz başarılı Özgün. Çok iyi. Tabii yani şimdi Lüksemburg bir anda benim ilk 15'ime girdi. Direkt. İlk 15'te şu anda net. Yani şu şarkıya çok ayıp olur yani 20'lerin altında olursa Özgün. Çok ayıp olur.
İşte Lüksemburg'un çok bir şey yok hocam. Lobisi. Yani kimlerden puan alır onu bilemiyorum. Şu görsel ilk 15. Onu söyleyeyim yani. 8-15 arası olması lazım. Bakalım. Patlar be. Özgün, gerçekten izlediğim şu ana kadarki en güzel sahne şovlarından biri Eurovision'da. Bravo. Müthiş. Bu kadar iyi sahne geçişleri. Evet. Oo, kız da fenaymış. Çok iyi canlı performans yaptı Özgün. Ben sana söyleyeyim mi bak. Şu Ya, performans ilk 15'ten de yukarı çıkabiliyorum biraz Özgün. Bak ilk valla 12 bence 12'lere gelirse şaşmam. Onu söyleyeyim. ben zaten bir müzik hocasını yolladıkları zaman, seçtikleri zaman düşünüyordum. Hatasız yapabilir diye. Gerçekten de Eurovision dinamiklerine, şov, Çok televizyon başarılı. kültürü her şeyi Çok çok başarılı. iyi uyguladı. 8-12 arasına koydum Özgün. Onu söyleyeyim. 8-12 inşallah. Hadi Şimdi bu Lüksemburg. sefer entertain bir joke şarkı geliyor. Ay. Onu ben hiç konuşmuyorum. Espresso Macchiato. Yani bu yılın Ben rekor izlenme sayılarına ulaşan şarkı. yani Ant Nurhan'a buradan sevgilerimizi sunuyoruz. Keşke sen olsaydın Ant. Yani inanılmaz şeyler yaşanacak şimdi. Aha macchiato geliyor diyor arkadaşlar chatte. Hocam biraz abarttınız sanırım. Abartmadım Adem. Kusura bakma. Lüksemburg bence hiç fena değil. Müthiş bir sahne şovuydu. Gerçekten çok etkileyiciydi Özgün. Ya bu arada Evet. yarı finalleri izlememem o kadar güzel ki sıfır reaksiyon veriyorum şu anda. İlk defa görüyorum çünkü çoğunu. Hadi %90'ını izlemedim yani. Evet, başlıyor Estonya. Haydi bakalım. Estonya komedisi. Buyurun. Ey, ey. Winners Cafe. Aman Allah'ım. Tam şöyle değil mi şarkı Özgün? Ya Alkış. Şak tak 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 tak. Komik. Aman Allah'ım. ya böyle komedyenler arada şarkı söyler ya hocam. Ata Demirer yapar ya. Sanki öyle bir hissiyat var. Yani Yani sanki bir tiyatro gösterisinde arada var oyuncu var. şarkı söylüyormuş gibi. Ya her sene böyle bir şey çıkıyor artık son 6-7 senedir. İlla böyle bir konuyla bağımsız. Hani yarışmaya gelmemiş. Hadi bakalım. Dört. Ver müziği. Questo macchiato, 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 per favore. Por favore. Çok acayip kötü şarkı ya Özgün. Ya bitmiyor parça. Ya Hadi bir de bakalım. bunu favori görenler de çok
Velhasıl onları da çok şok O geçiriyor. da başka bir dünya tabii yani. O da Tabii. başka bir dünya. Çok kötü. Bak şu an parça gitti artık, gördün mü? Bitti. Yani şu an parça bitti şeyde yani. Yarısı geçildi ama parçayla bağımız koptu bizim artık şu anda. Tuvalet molaları başladı. Çaylar. Bu arada o seyirci sesleri... Aa, o kız kim abi? Şey hocam öyle bir mizansen yapmışlar. Sahneye atlıyorlar diye bir dönem. Hey Allah'ım yarabbim. İşte o Tommy Cash yazılı tişörtüyle birisi de atlar gibi bir mizansen koreografi yapılmış. Evet, geleneksel üçgenimizi de gördük. Evet, çok kötü. Neyse bitsin artık şu ya. Şükürler Neyse olsun bitti. şükür Evet. çok sevilecek bir ülke geliyor şu anda. Herkes ayakta, alkışlar, kıyametler. Konfetiler Kimler geliyor? patlatabiliriz. Dur bakayım kim geliyor merak ettim. Dur şimdi ben de daha Konfetiler, bitmedi. havai fişekler, her şey patlatılabilir. Eurovision'un Aa, sahibi geliyor. televizyonun sahibi geliyor. Dur bakayım. Ana İsrail. sponsorumuz geliyor. Ana sponsor. Şimdi bakalım. Bu şimdi biraz sonra sesi iyice şey yapacağım. Duymaya çalışacağım. Seyircinin reaksiyonunu merak ediyorum çünkü. Ya komik olan hocam şeyde yarı finalde bu ülkeyi, malum ülkeyi eleştirmişler. Hemen şey demişler, ha demişler, size para cezası keseriz. Ha, kötü eleştirmeyin demişler Eleştiremezsin de. ülkemizi. Tabii. Çok acayip. Başka dünyalar Biz de ya. artık o yüzden konfeti patlatıyoruz artık. Bakalım ne olacak. Şimdi iyi bir şarkıcı. Daha doğrusu nerede iyi bir şarkıcı olduğunu gördük. Şu an burana kadar gelen videolarında gördük. Bu arada müthiş bir donma var yayında Özgür şu anda. Evet. Bende donuyor. 1.050.000 kişiye çıkmış çünkü canlı yayın izlenmesi. Geriye alıyor, durduruyor, donuyor. Yani maalesef Sıkıntılar şey. var. Hı hı. Yapacak bir şey yok artık. Maalesef YouTube'da da sıkıntı var. YouTube'da da var çünkü bence sayı çok yükseldi. Bence YouTube'un altyapısı buna şu anda pek müsait değilmiş gibi gözüküyor. 1 milyon kişi, 1.050.000 kişi aynı anda YouTube'da izleyince dondu yayın. İlginç. Evet, şimdi merak ediyorum seyirci reaksiyonları Özgün. İzliyorum şimdi. O nedenle. Valla süper kesiyorlar Çok sloganları merak falan. ediyorum. Çok merak ediyorum bakalım. Özgün çok fazla ıslık var duyuyor musun? Evet. Ya bastırıyorlar, ona rağmen duyuluyor. Duyuluyor çok fazla. Özgün senin mikrofon geliyor haberin olsun. Ses geliyor. Kesiyorum. Evet. Islıkları duymak için açtım da. Yok çok bariz var kapatıyorlar. Şeyi kapattılar. Seyir sesini tamamen kapattılar. Şu an farkındaysan şey izole oldu ses. Bir de arada bayrak açanlar oldu. Tabii ona da müdahale var. Kadrajlar Baya, bazen değiştirilebiliyor. baya mücadele var yani şu anda. Gerçekten ilginç ya Özgün. 2 senedir o kadar çok yani 2 senedir bence iki şarkıcılarını da harcadılar. Tabii. Ki bu seneki şarkıcı geçen senekinden de iyi bir şarkıcı. Ama devamlı bu kaosun içine gitti ve kariyerleri yani oluşmadan
Yok oldu Bir birçoğunun de yani maalesef. yani mağdurum edebiyatı yaptığı için biraz da irite olmaya başladı herkes. Çok 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 yani bakalım. Yani kariyerini sadece mağdurluk üzerine kurması da bu şarkıcının Yuval'ın çok ilerleteceğini düşünmüyorum. Yani hep bununla anılacak. Yok işte yani bu kaosun içinde harcandılar maalesef. Ya iyi bir şarkıcı çünkü baştan sona. Bak yani Evet, seyirci şimdi sesine ne kadar büyük müdahale edildi. Neyse tamam. Şimdi sırada kim var? bir araya gidildi hocam. Hemen arkasından Litvanya gelecek. Litvanya'da sürpriz ülkelerden biri. Yani çıkar mı çıkamaz mı diye çok tartışılıyordu. Çıktı. Litvanya ya. Her sene var bir sürpriz ama hiç sekmez. Şimdi Litvanya'yı izleyeceğiz. Ondan sonra da İspanya gelecek. Bu arada bizim de güzel 1100 kişiye geldik. Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Süpersiniz. Bakalım chatte neler yaşıyor. Kadının biyosunda malum salonda arkadaşların cesedi. Of kabus. Evet yani ilginç bir sezon ama normal. Yapacak bir şey yok. Fake alkış çok belli diyor. Evet çok belliydi. Zaten bir noktada bütün seyircinin sesini izole ettiler ya orada anlayacaksın. Orada anla yani. Tamamen izole oldu. Farkında mısın Özgün orası? Tabii. Bütün sesi bir anda yok ettiler. Çünkü çok fazla ıslık vardı. Ya sadece kadının sesi kaldı. Bu sefer de yalıtılmış bir hale geldi performans. Yani o Ya bu yıl canlılığı hissini zaten yitirdi. tabii. Bu Zor. yıl zaten şöyle bir şey de oldu artık. Yani o kadar artık seyirci baskın ki hocam. Martin Österdahl ve Ebu'nun işte yönetim kurulunun bulunduğu alan eskiden seyircilerin içindeydi. Hani diyorlardı Evet ya o da oylar gitti. elimize ulaştı falan filan diye. Şimdi kapalı bir alanda televizyondan izliyor Martin O da gitti. Österdahl ve tamamıyla el hareketiyle diyor oylar geldi diye. Artık Şimdikine konuşmuyor da. Çünkü o bir kadar şey hakaret diyeceğim. ettiler geçen yıl. Bu sene açıklayacak mı gene orada Österdal? Hayır sadece el hareketi yapıyor yani. Okey işareti veriyor Yapmayacak. eliyle. Hayır geçen sene sunumunu yapmıştı ya. Bu sene yapacak mı? Konuşmadı yani. 2 günde de konuşmadı. Ne birinci Finalde yarı bakalım ne finalde ne olacak. ikinci yarı finalde. Geçen sene Zaten ne artık izlediler adamı ya. arenada değil çünkü çok hakaret edildiği için bu sefer başka bir alan hazırlandı. Ey Allah'ım yarabbim. Komedi. Ve Litvanya geliyor. Allah, katarsis evet. Haydi Direkt kahve bakalım. molası verebiliriz. Ben de bir mola vereyim. Hadi görüşürüz. Sadece sesi kapattım buradayım. Evet kahvelerimizi aldık mı? Abi bulutların içinde geliyor çocuk. Allah. Ben en çok niye kızıyorum biliyor musun Özgür? Şimdi mesela şu şarkı bence yani ortalama bile değil yani. Bence düşük performans bir şarkı bu. Şimdi bu şarkı sırf ismi Litvanya diye komşu ülkeler böyle puan vere vere bir yere geliyor ya. Ya bir yere geliyor ama sonu bir bakıyorsun böyle 12. olmuş. 11 falan. Ne alaka diyorsun. Oluyor ama. Çünkü sağdan soldan 8'ler 10'lar falan geldikçe topluyor kendini. Normal şartlarda 24 yapması lazım mesela bence. Ya benim kızdığım konu Litvanya gibi böyle rock balatlar konusunda hocam. Yani bir şarkının etkileyiciliği şeyden kaynaklanır. Evet çok güzel söylenebilir. Çok müzikal açıdan da çok sahneye yakışabilir. Ama yani burası bir stüdyo performans yarışması değil. Burası bir şov yarışması. Ben Evet. çok rock balatların şov yapabilecek durumda olmadığını düşünüyorum. Rock Yani bir balat tabii bu. Doğru. rock balatlar çok tehlikeli o nedenle. Çok şova açık değil. Bu çok Evet. alternatif kalıyor bence. Eğlenceli rock şarkılar gene oluyor ama balat böyle. Bir de çocuğun sesi de çok üst düzey bir ses de değil yani. Çok didaktik söylüyor parçayı. Konuşa konuşa. Mesela bundan sonra da Tava Tova diye bitirecek. Hep aynı sözlerle.
Ya bu kültüre uymuyor gibi geliyor bana, yani algoritmaya uymuyor. Hiç. Ya mesela şu an bu parça bitmiyor resmen. Resmen bitmiyor yani. Hadi bitsin diye bekliyorsun. Lütfen bitsin. Ya muhtemelen bir daha da anılmayacak bu şarkı. Ya biz bundan 5 sene sonra yayın yaptığımız zaman Efsaneler programı falan kimse bu parçayı istemeyecek zaten bakmak için. Ay bence çok güzel demiş. Tabii ki. Zevkler, renkler tartışılmaz. Çok ağır bir Radiohead diyor arkadaşlar. %100 haklısınız. Şimdi partiliyoruz. Haydi partiye. Ben de hala Litvanya olması peki. Neyse nihayet bitti. Hadi partiye. Kim geliyor partiye? İspanya. Essa Diva. Melody geliyor. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Haydi İspanya. Yak şu sahneyi yak. Benim biliyorsun ilk 8'imde var. Şimdi Evet. benimkilere geldik. İspanya'ya ilk 8'e koymuştum ben. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyorum. Haydi. Ama ben inatla bu gece Erika Wigman'ı bekliyorum Özgün, onu da söyleyeyim. Valla evet. Çok kısa süre sonra gelecek. Öf. Tırnak şov. Rumbera. Baya nilüfer rengi var ya. Bu arada kadın ne kadar iyi şarkı söylüyor ya. Tane tane böyle. Öf! Çok güzel. Boşa ilk 8 demedik. Ya Özgür bir an önce oylamalara geçilsin ya. Bir an önce. Aa! Aa! Ya sahne çok zayıf geldi Özgün bana ya, o kırmızı perde. Ya bazı Çok evet. zayıf. Ya çok iyi koreograflar olmayabiliyor bazen işte. Ya neden arka taraf kırmızı bir perde var saatlerdir? Çok sıkıcı yani. Evet, şov zayıflığı var. Tek problem bu. Yoksa iyi şarkıcı abi. Hiçbir şey diyemem yani. 1 dakika gerideymişim bu arada ya. Toplamaya çalışacağım şimdi. Postkartlarda toplayın hocam. Postkartta hızlandırın. Bence de postkartta hızlandırayım, tamam. Azıcık bekleyin ya. Bir dakika bir şey. Her postkartta hızlandıralım. Evet. Tamam. Sahneyi beğenmedim ya. Hiç beğenmedim hala. Oh. Viva. Saçlarımızı salladık. Üf, canlı performansa bak. Oy. Çok büyük şarkıcı ya. Çok büyük şarkıcı Özgün. Evet. Valla şimdi de Ukrayna'ya geçiyoruz hocam. Gözlerimiz bozulabilir. Sürekli bir fluluk var. Az sonra göreceksiniz. Allah Allah. Her yer flu, her yer
O şey Ben rüya şimdi efekti içinde. çarpı 2'ye geçtim Özgün. Yakalamaya çalışıyorum sizleri. Bakalım bir yakalasın bakalım. Hızla geliyorum. Peşinizden geliyorum şu anda. Amma gerideymişim arkadaş ya. 5 saat gerideymişim. Şimdi geldi. Heh, şimdi geldi. Şu an eşitlendik galiba. Değil mi? Tamam. Ben de Ukrayna'dayım. Aa, bu şarkının girişi böyle miydi ya? Evet hocam. Gerisi sıkıcıydı ama bu şarkının. Benim hatırladığım o. Ha, evet evet evet. Törtingen. Star Trek. Yok, şu an donmuyordur çocuklar. Şu an akıyor yayın. Çok donuyor hocam diye yazıyorsunuz çünkü çok gittiniz. Yok yok, iyi. Hızlandım, ondan donuyor. Donmaktan değil de o. Yayını hızlandırdım. Mis gibi oldu şimdi. İspanya'yı direkt atladım. Zaten iyiydi. Yani bu şarkı abi tam Özgünce Küçük Mola şarkısı bu. Yani benim sıkıntım sahnelemede. Ya bu kadar flulu sevmiyorum ben. Bana çok flu geliyor sahne şu anda. Yani çok donuk. Bir ara yayında oldu da şimdi geldi. Evet. Efekt değil mi? Star Trek Özgün ya. Saçma sapan. Çok kötü ya. Ya bir an önce bitsin ya. Sesinizde bir sıkıntı mı var hocam? Sesim bir saniye. Biraz mekanikleşme var Şu an, gibi. şu an sesim geliyor değil mi? Çok iyi şu an. Tabii, Bana iyi geliyor. ya şeyi açtım da mikrofon değiştiriyorum. Biraz Hı hı. ortam sesini açtım biraz. Ya sen bu şarkıyı sevdin mi Özgün yani şimdi? Ya ben rock dinleyicisi değilim. Ama seveni var mı onu da emin değilim. Beni rahatsız eden bu fluluk yani. Ben sahnelemeyi de sıkıntı görüyorum. Ben böyle bir fluluk yaratmazdım. Şimdi patlamıyor değil mi? Normal geliyordur şu anda. Şu an çok iyi. Mesela bu ışık fikri çok güzel hocam koreografide. Ya güzel güzel de Özgün yani bu hangi nedir yani ben çözemedim. Ha, şeydeki elinde tuttuğu ışıktan bahsediyorsun. Evet, o Evet güzel. evet. Çok güzel O fikir. ışık Ona, fikri evet, güzeldi. evet. Ona hiçbir şey diyemem. Tertemiz o da. Yani ama şarkı falan olmasa da olur. Bir şey diyeyim mi? Üzüleceğim ne olacak biliyor musun? Şimdi olmasa da olur dediğimiz şarkı böyle ilk 8'e falan girecek. Ve bayağı sinirim bozulacak yani. Valla bu yarışmanın zaten o ters köşesi eğlenceli. Hep ters köşe yaratıyorlar. Kaç şarkı kaldı ya? Valla ilk araya geldik hocam işte. Daha kaçtayız? 3, 4, 5, 6, 7. şarkıyı bitirdik. Daha önümüzde kaç şarkı var? İşte 26 şarkı şey yaparsak. 19 şarkı. 19 şarkı tabii. Yavaş yavaş. Zaten bir yıl bekliyoruz. Bir yılda da 4 saat çok Tabii tabii canım. O ayrı bir durum. şey yapmaz yani. Herkes Ya Arnavutluğu mu bekliyor Özgün şu anda yani? Arnavutluk en son çıkacak artık. Final. Onu da özel Niye? seçmişler. Evet ya, Çünkü neden o en sona gelmiyor? efendim hocam. Neden en sonda çıkıyor Arnavutluk? Çünkü şöyle bir şey. Bu sıralama yapılırken
bir kurul tarafından yapılıyor işte. Christer Björkman'ın önderliğinde bir kurul tarafından belirleniyor. Çünkü neden? Arka arkaya balat şarkılar ya da arka arkaya disco pop şarkılar gelmesin diye. Bir ekip bunları sıralama yapıyor. Yani Christer Björkman da dedi ki Arnavutluk'ta dedi bu festivali müthiş bir şekilde sonlandıracağız dedi. Çünkü işte yani şarkı o kadar dikkat çekici, çok konuşuluyor falan filan ya. Özellikle en sona koymuşlar. Çok etkileyici bir final için. Ama hepimiz bekliyoruz işte Arnavutluğu. O güzel tarafı o. Evet bu arada da ne oldu Özgün bir anda? şeyi söylüyorlar hocam. Nerbu Dipinti Blue. Yani Volare. Bu kadın şarkıcı çıktı. Tabii daha önce Eurovision'da yarıştı İsviçre adına. Hayda. Hani Celine Dion gelecekti Özgün? Yani Celine Dion hala sürpriz yapabilir deniyor. Çünkü şunu biliyoruz, BBC söyledi onu. Daha onda. ne zaman sürpriz yapacak? Yani şunu dedi hocam, BBC bir haber yayınladı. Celine Dion'un uçağı Basel'de dediler. Ya büyük ihtimalle Celine Dion Basel'de. Ama çıkacak mı? İzliyor mu? Belli değil. Belki de arenada izliyor olabilir. Ama Basel'de olduğu konuşuluyor şu anda. Celine Dion gelirse ortalık karışırdı. Ya o sürpriz olarak kaldı. Valla içimden geçeni söyleyeyim sana. Evet. Luen sahneye çıkar falan. Bir anda gelir Celine Dion falan, manyak olur tabii ondan sonra. Ben ödülü verebileceğini de düşünüyorum. Ya birinciye ödülü Celine Dion da getirebilir. Acaba Ahmet'in dediği mi çıkacak? Luen 1 yaptığı anda Celine Dion verecek falan. O zaman Luen bayılır zaten. Ne oluyor? Volare'yi söylüyorlar işte. Şu an söyledikleri şarkı zaten Volare dünyada ünlü olan ilk Eurovision şarkısı Bu oldu. kadın da çok ünlü bir şarkıcı demek. Ne acaba? Oyuncu galiba hocam. Hafif bir detonelik. Bu arada az önce Ahmet'e bağlandık arkadaşlar. Casper sormuş da. Ahmet muhteşemdi, sağ olsun. Ben inşallah olur, yine oylamadan önce de bir Ahmet'e bağlanmak isterim gene. Güzel olmaz mı Özgün, aralarda falan? Bana müsait olursa tabii ki. Ama çok bağırış çağrış olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü orada da yüzlerce kişi var. Neler görüyorum orada ben arkada. Evet çok Türk fanı var. Evet. Hatta Ahmet mi o zıplayan? Neyse. Yok Ahmet basın merkezinde hocam. Basın merkezinde zaten, doğru. Ya basın merkezinde sahnenin hemen arkası. Şu anda Ahmet sahnenin arkasında. Ama şu kadının üzerindeki kıyafete bayıldım ya Özgün. Çok Bu kadın çok iyi giyindi hep. Vallahi bravo kızım. Aferin Hazel. Bu arada hocam ikinci yarı finalde Burak Koytaş İstanbullu bir Eurovision fanının evine misafir oldu. O zaman da çok büyük alkış koptu Türk bayrağı gözükünce. Tabii. Burak da koluna Eurovision logosunu dövme olarak yaptırmış. Onun bir postkartı yayınlandı. Zaten Burak'la da röportaj yaptılar. Fantastik valla. Gördüm bayram. Özlenmişiz yani. Gereksiz şov arttırmışlar. Katılımcı azaldığı için gereksiz şov arttırmışlar diyorsun. Bence 26 bayağı fazla ya. Nas bayrakları herkes diyor. Makedonya bu sene katılmamış. Yani hep 26'ydı zaten arkadaşlar ya. Final hep 26'ydı her yıl. Ya ay sen gıcık mısın bana ya? Ben neyi beğensem ay tam tersine şey yapıyor. Niye Türk bayrakları var Avusturya'da? Niye olmasın? İzleyenler arasında Türkler de var. Türk bayrağı değil o diyen var. Hayır, bence Türk bayrağı. UK geliyor. Evet. Ya yani İsviçre'de çok fazla Türk var. Evet. Peki. Şimdi sırada United Kingdom. Bakalım neler yapacaklar. Ya bu sene United Kingdom sizce kaç yapar? İlk 10 yapar mı Özgün sence? Burak'ı linç ediyorlar da onu okuyordum hocam. Siz sorduysanız anlayamadım.
O nedenle. Burada niye linç ediyorlar onu anlamadım ben de. Neyse. İşte koluna dövme yaptırdığı için. Neyse. Davranışları. Bakalım nelermiş. Ha, bir kız grubu. Band. Evet. Yani ben içimden geçeni Sözgün 26. Bilmiyorum senin ne geçiyor ama. İyi, güzel bir 26, 25. Ya bence bu çok tuhaf hocam. İşte analizlerde B ile başlayan kelimeyi söyleyemiyoruz maalesef. Analizler diyeyim. Analizlerde hem sonunculuk adayları arasında yüksekte hem de ilk 10 adayları arasında jüride yüksekte. Şimdi jüriden ilk 10 alırsa analizlere göre bir de sonuncu olursa da tuhaf olacak matematiksel olarak. Ama ben İngiltere'nin yani TikTok şampiyonu hariç çok başarılı olduğunu görmedim bu yarışmada. Sam Ryder tabii. Evet, yani TikTok şampiyonu diyorum ben ona. Yani TikTok'un birinci yaptığı şampiyondu o sene o. Çok ilginç bir seneydi o da. Ama bu çok başarılı olabilecek bir şarkıya benzemiyor. Sahne şovu da çok zayıf ya. Özgür. Ya Elliot Verse şey demiş hocam. Moya Tree'nin çakması bu grup demiş de. Bana göre bir 6 kız var. O 6 kızın çakması. Onu 3'e düşürmüşler. Yani şu avize. Evet. Ya bir müzikal havası, bir çizgi film havası. Hani hatta böyle şey Elsa adı var. Onu hissediyoruz. Yani bir K-pop dansçısı eklemedikleri kalmış. Ya evet. Baksana bir anda müzikal başladı şimdi. Bu bölüm tamamen müzikal zaten. Bu arada biz de 1 saat 12 dakika geçtik yayındayız. Evet. Çok hızlı akıyor o zaman hocam ya. Çok çok tabii. Ya Eurovision'un güzelliği o. Bir anda bitiyor. Tabii 12.30'da şimdi sen yarışma kapanacak diyorsun. Şu an saat Ondan 11 sonra da oldu. 2'ye kadar da puanlamaları göreceğiz işte. Gece 2'de bitiyor değil mi puanlamalar? Evet. Yani final 2'de. 2-5 gece final olacak artık. Yayın Evet. kapanacak. Evet. Saat tam 2'de de kupa verilecek. Yani bitse diye bekliyoruz şarkıyı. Nasıl oluyor böyle? İşte dediğim gibi taklit olursa böyle oluyor. Bayağı bir 6 kızı taklit etmişler. Evet yani olmamış ama. Yani kalpler. Ya seyirci sesi bile şey yani böyle hani. Nihayet bitti. Alkışıyla. Evet. Ya benim Evet, sırada kim Avusturya var? JJ geliyor. O zaman Evet. nefesleri tutalım 2x mı? alabiliriz belki şeyi. Şampiyon. Ben de alayım. Hemen almaya çalışacağım çabuk. Avusturya bende de çıktı ekranda şu anda. Ama gene de 2x alacağım ki tam yakalasın. Zaten Güzel. uzakta değilmişim Özgün. Çok yakınmışız. Evet. Kafa kafayız şu anda. Müthiş bir heyecan. Haydi CC. Şampiyonluk geliyor bugün. Yani benim birim ilk 8'de yer alacağına kesin gözüyle baktım. Bakalım neler olacak. Canlı performansını heyecanla bekliyorum. Haydi CC. Haydi CC. Oo, ilk defa izliyorum ha. Siyah beyaz mı başlıyor her şey? Hepsi siyah beyaz. Performans sonucu. Ya çok birincilik kokuyor Özgün ya. Onu söyleyeyim de.
Yani başına kötü bir sürpriz gelmediği sürece Hadi inşallah sorunsuz bitirir. Oo. Hani bir yere takılıp böyle düşme korkusu var ya insanda. Güzel. Buralarda çok zorlanıyorum Özgün. Kendi alanına geçince aslında geçen seneki Nemo'nun o hafif sallanmalı şeylerini taklit etmişler gibi. Vallahi çok zorlandı be. Biraz yorgunluk tabii var. Çok çok zorlandı. Akbar! Oo, harikaymış bu. Valla elinden geleni yaptı JJ. Çok güzel bir girişi var şovun. Orta bölümlerde zorlandı ama finali güzel bitirdi. Bakalım ne olacak. Bende bir Barbara Pravi havası da esmedi değil Ha. Özgür. Onu da söyleyeyim yani böyle güzel bir ikincilik de çok güzel olabilir. Başarılı olabilir. Seyircide reaksiyon çok az ama. Evet. Bunu hissettim bilmiyorum. O çok garip. Bakalım ne olacak. Iceland geliyor. Seyirci reaksiyon göstermiyor çünkü parçayı çok bağlanamamışlar gibi geldi bana. Yani aslında tabii. Çok. Bir de sahne şovu olarak da biraz zayıf bence. Onu da Ama söyleyeyim. zaten Çok bu hareketsiz. şarkıyı herkesin dinlemesi olanaksız. Yani çok niş bir şarkı böyle. Belli bir kitleye hitap eden bir şarkı. Yani Yani pop opera evet, o da sevmeniz ayrı lazım. mesele. Yoksa başınızı ağrıtabilir Kesinlikle. şarkı dinlerken. Çok sevmiyorsunuz yani. Evet, şimdi diskoluyacağız. Şimdi izle. Haydi. Bir de garip şeyde de tekne vardı, burada da tekne var. İki tekne performansı üst üste gelmiş. Neler yaşanıyor Özgür? Biz iyice kalabalıklaştık burada bu arada. Ya böyle çok güzel bir çocuk Tabii, tabii. şarkısıymış Özgür bu arada bu. Baba orta Niye eğleniyor gözlüklere bakın. Vallahi. Eğlenceli ama ya. Aa! Güzel hareketler. Aa, arkada Minecraft'ta geldi. Ay. İlginç kafalar. Minecraft. Evet, Özgür, buradayım Melisa. burada. Bu arada İzlanda hiç fena değil Özgür. Evet, Bak, zaten sürpriz finale yapabilir kalmaları bunlar. böyle sürpriz oldu şovlarıyla. Sürpriz oldu ama şov çok başarılı. İzlanda'yı ilk 12-15 diyorum ben.
Hatta onlar bile gelebilir bak. Yani çok konuşulmuyor ama olabilir Bence de tabii. güzel. Konuşulması değil de işte o seyircinin ne reaksiyon vereceğini bilmiyoruz ya da. Yani o oylara geçtiğinizde nereye gideceği işin belli değil. Asıl olay orada. Herkes bir yere kadar bir şeyi yakalıyor ama o ya. Güzel yaptılar ya. modülasyon. Çok güzel. Seyirciye bakalım Özgün bayağı enerjikler. Bayağı coşturmuşlar. Evet Ay. K-pop hayranı Melisa. Çok başarılı. Melodisi de çok güzel. Melodi de güzel. Ve sahne enerjileri harika. Ben çok beğendim İzlanda'yı Özgün. Onu söyleyeyim bak. Hakikaten başarılı. Bravo. Bence de. Bravo İzlanda. Alkış. Bravo. Bravo. Bakalım valla. Bravo İzlanda. İzlanda gönüllerimizi fethetti. Çok güzel. Ve çok genç bir grup ha. Yaşında var mı? Oo. Kaç yaşındalar Özgün? Şey geldi de hocam onu okuyordum. Süper chat. Kim geldi? Ben şu Süper Chat mi geldi? Dur bakayım hemen. Dur bir saniye. Gelen şeyimizi şu okuyalım. anda biz canlı Evet. Eurovizyon değil. Emrevizyon izliyoruz resmen. Tek bir yorumla şarkının tüm yapısını çözebilen bir hoca varsa da Emre. Ya sen nasıl Lug ya? Cansın. Çok teşekkür ederim. Valla ben kıyafete bayıldım. Bu kızın kıyafeti harika. Sizce kızlar hangisinin kıyafeti daha güzel? Şu. Aynen. Abi ben tam tersini beğendim. Özgür. Parlaklı Kızlar olan. diğer kızı Çok beğendi. Parlaklı olan daha Parlaklı olan. Ben de kokoştu. soldaki kızı beğendim. Diğeri renkli diğeri. Diğeri çok renkli ama ben de renkli olanı bayıldım. Evet şimdi değişik etnik bir şarkı geliyor. Litvanya geliyor. Çok değişik. Çok Kızları Eurovision'a var. uymayan bir şarkı. Sanki Keltik müziği gibi şey gibi Allah Allah. içinde böyle Yüzüklerin Efendisi şeyi var. Tabii çok değişik bir Allah şarkı. Allah. Güzel kilitli de. Neyse ayaklarını üşümesin. Canı. Canlı. Yayın. Tamam. Evet şimdi Litvanya. Özgün Litvanya peki Litvanya. favoriler Yani arasında mı? çok ortalarda bitireceği konuşuluyor. Ortalarda mı bitirecek? Oo, Yani çok bir şey gerilerde var. olmayacağı biliniyor zaten. Çok enteresan bir şarkı. Blackpink yok şu anda. Ay. Çok dinleyelim. Kafalarındaki kızlar güzel mi bunlar? Güzeller. Güzel mi? Size alayım bir tane bunlar. Evet. Çok fazla. Nasıl değişiyorlar? Aa çok hoş olmuşlar. Elfler gibiler. Nasıl köpek? Evet şu an sahneler canlı mı? Özgün bu arada yayınımı bastılar Evet. benim farkındaysan. Merhabalar kızlar. Bir Letonya'da Emre Hoca'nın evinde var arkadaşlar tabii. Herkes bizi görüyor mu peki? Hayır herkes bizi görmüyor.
Neyse herkes bizi görüyor tabii. Görmüyor musun? Kocaman ekrandasın. Sizce bu şarkı güzel mi peki? Evet mi hayır mı? Evet. Evet. Hepiniz kuyrukları çıktı. Evet. Tabii ki diyorum. Kedi oldu Evet. Özgür bu Var sene hocam. Gürcistan yok galiba. Biraz Gürcistan havası da var bu parçada. Yarı finallerde gitti ama vardı Vokaller yani. öyle. Biraz da benziyor. Bu arada herkes bizim kızlar Mısır şarkılarına benzetiyorlar ama hiç alakası yok. Nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum. Bu kızlar nasıl biliyorlar ya? Özgür çok sıkıcı bir şarkı ya kabul etmek Ya lazım. çok unik. Benzersiz. Vokaller güzel ama ona bir şey diyemem. Vokaller çok güzel parçada ama biraz böyle bir konu dışı. Uyumları çok güzel. Uyumları güzel. Oo. Evet, seyirci böyle büyük bir alkış mı yaptı bu arada? Seyircinin reaksiyonu Arkadaşlar. Evet, Favori şimdi Hollanda. bundan sonra kim var Özgün? Oo. Hollandacıyız. Hollanda. 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 Böyle bir ortam var mı ya? Hollanda. Tamam izleyelim. Netherlands. Beni duyanlar Peki Özgün Hollanda'nın şu an tahmini Ya durumu nedir? kesin ilk 10 yapacak. Ama ilk 5'e doğru gider mi emin değilim. Yani ilk 5 adayları çok fazla çünkü. Çok iyi bir şarkıcıydı. Bakalım canlı performansı Ama nasıl yani olacak? şunu Ben dediler, de onu kazanma merak ihtimali ediyorum. var dediler hep analizlerde. Ya bugün bile kazanma şansı Hadi var bakalım, dediler. göreceğiz. ilk takım güzeldi ama Bakalım. Güzel ses. Bakalım neler hissettirecek bize. Oo. En Of. Oo. Parçayı bugün alacak mı? Haydi. La 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 la. Burası çok klişe ya. La la la. Bu bizim pop şarkılar andırmıyor mu? Serdar Ortaç'ın 2024 yaz şarkısı. La 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 la. Ama çocuğun sesi çok güzel. Net söyleyeyim. Abi ses kontrolü çok kötü Özgün. Maalesef. Bence koreografide de hatalar var hocam. Yani toplu olarak bir sorun var bence. Bak şu an mesela ya kemanlar alttalar, görseller garip değil mi yani? Oturmuyor bir ekrana sanki bir şeyler. Neden mesela kemancı kızların yüzünü görmedik geri açıdan? Bu da ilginç. Bak mesela dönüyor şimdi. Ya şu çok acayip değil mi ya? Bu olmamış Özgün ya. Sahne şovu olmamış. Ya şarkı çok güzel bence de ama sahne şovunda bir şey var yani. Oturmamış.
Oo, güzel. Bak, bunlar çok hoş. Ana, bunu da ağladı mı? Yoksa oyun muydu o? Ağladı bence. Neden Kendi ağladı ki? aynada çocukluğu var ya hocam. Çünkü bu Cloud Budur çocukluktan yani. itibaren hep Eurovision'u hayal etmiş. Bir şey değil mi sana ama Özgün? Yani Eurovision'a hiç yakışmayacak kadar kötü bir canlı performans. Net söyleyeyim yani. Ya, tamam bir duygu seli var, bir şey var ama bu kadar da kontrol dışına çıkılır mı Neyse yani bir şimdi şarkı söylenirken? Güzel bir şarkı söylemesi gerekiyordu yani. Neden böyle bir şeye valla dönüştü? Onu çözemedim. Şimdi Erika, beklenen şarkıcı geliyor. evet. Heyecan duyuyorum. Ich Erika komme. Wigman. Özgün favoriler Evet. arasında Erika Wigman. Şu anda analizlere göre 4. sırada. Yani ilk 5'i garanti gibi duruyor. Kızlar sessizce izliyoruz. Beğenirseniz büyük alkışlayacağız, tamam mı? Tamam. İzleyin şimdi. Tarkan Coşkun. Evet, Tarkan Coşkun. Beğendiniz mi? Evet. Yani geldi Beni buradan. duyuyorlar mı? Duyuyorlar. Oo, yandım. Beğendin mi Deniz? Yani ortalama. Kızları gönderemiyorum. Delirdim ya. Şarkı coşturdu herkesi. Artık işte disco. Bu diskodur işte. Evet. Evet, evet, evet. Yani Finlandiya'nın yüksek puan alması çok normal. Bu arada şarja takmam gerekiyor. Şarja takıp geleceğim. Evet. Erika Tabii. süksesini yaptı Özgür. Erika süksesini yaptı. Erika ilk 5 yapma ihtimalini çok güçlendirdi. Onu söyleyebilirim. Çok başarılı. Valla Çok eğlenceli, seyirciyi ateşleyen. Zaten belliydi ama ben ilk zaten izlediğimde Erika Wigman'ı aynı şeyleri düşünmüştüm. Bak, tabii. seyirci hala söylüyor. Dikkat ediyor musun? Ya zaten
öyle bir Çok şarkı. ilginç ya. Seyirciyi Ya durdurmak da öyle bir var. şarkı olacak ki hocam biz konserine gideceğiz Erika'nın. Artık bir canlı performans sanatçısına doğru kaydı. Bundan sonra artık hep konser verir. Bak ilk Erika Wigman'ı izlediğimde aynı şeyleri düşünmüştüm. Çok başarılı bir sahnesi olduğunu düşünmüştüm. Ve bir şeyi hayal etmiştim. Yani Eurovision sahnesine geldiğinde seyirciyle nasıl bir iletişim kuracağını hep düşünmüştüm. Çok beklediğim bir şey ortaya çıktı. Gerçekten çok başarılı. Düşündüğüm Ya. birebir aynısı. Ah İtalya geliyor ya. Uyuklayacağız şimdi durduk yere. Allah'ım. Kızları bir kere aldık gönderemiyorum artık. Valla Şimdi İtalya kim Özlem hocam. sırada? İtalya'nın ya. Bu adamı bir Ya- sevemedim ben ya. Bu parçayı birkaç kere izledim. Yok, cacık yok yani. Bunda bir enerji yok, ruh yok. Biraz parçada. işte şey sevmek gerekiyor. Böyle şanson ama şey böyle garip bir caz havası var. Değişik yani bir kimliği yok şarkının. Bir Aha. soğuk bir parça ama bir yerinden çekmiyor yani. Parça iyi başlıyor, sonrası yok. Böyle akmıyor parça. Yani. O da ilginç bir durum. Ya ben Yani çok uykum başarılı geleceğini olabileceğini düşünüyorum düşünmüyorum. yani. Çok İlk, yani. neredeyse yani. Benim ilk 8 listemde de yok galiba çünkü. Tabii yok. Hiç yok. Yani İtalya'da uzun süredir ilk 8 listesinde olmadığı bir sezonda olmamıştır herhalde. Ya zaten çok sıkıcı bir Genelde bir Sanremo dönemi geçti. Yani Maneskinlerin birinci olduğu bir yarışmadan bunun ikinci çıkması. Yok çirkinliğinden bahsetmedik ya. Şarkıdan söz ediyoruz şu an. Alıngan seyircimiz mi geldi yani Özgüncüm? Yok şey demişler de çirkin olduğu için eleştirmeyin demişler de. Biz Çirkinlikle alakası şarkıyı yok. Ben daha önce bu şarkıyı dinledik. Yayınlarda dinledik de o nedenle söylüyoruz yani. Bir türlü tutmadı dedim ben de. ya Yani. sanatçının anatomisi hakkında bir şey demiyorum. Hayır. Şarkıdan. Bize ne canım? Onunla ne işimiz var bizim? 20 numarayı bekleyin diyorlar. 20 numarada kim var ki? Valla bizim, Polonya'dan bahsediyorlar galiba. Ya da Şöyle bir Almanya'dan. şey söyleyeyim. Çok muhtemel genel olarak şu anki izleyicilerimizin hepsi Arnavutluk'tan çok memnun. Arnavutluğun çok etkilediğini düşünüyorlar. Ben bunu anlıyorum. Ama göreceğiz. Finalde göreceğiz her şeyi. Çok büyük bir beğeni toplamış. Yani şu şarkının pek bir şey yapabilme şansının olduğunu düşünmüyorum ben şu anda. Hatta şimdi hızlıya alacağım. Ya bir de altyazı koymak bana saçma geliyor Eurovision'da. Yani şarkıyı anlatamıyorum. Bari altyazıyla anlatayım Ya bu demek kadar öyle. dijitalleşmesi gerekiyor mu acaba ekranın? Ha. Yani bilmiyorum. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Bu arada çok gene donmaya başladı yayın. Muhtemelen Eurovision Song tabii 1.160.000 kişi YouTube'da kaldırmıyor artık. Bence bitmesi gerekiyor şu an bu şarkı. Bayağı sıkıcı çünkü. İtalya'nın 15-20 yapabileceğini yazıyorlar Özgün. Yorumlarda. Bakıyorum chat'e. Jüriden oy alabilir. Değişik bir jazz vokal olduğu için. Rock jazz arası bir şey. Portekiz'i bekliyor seyirci. Ben mesela şey yazmış hocam Sümeyye. İtalyan dili mezunuyum. İlk kez İtalya'yı desteklemiyorum diyor. Demek ki İtalyanca bilenler için de çok hoş durmuyor şarkı. Ha şöyle yapmışlar. Altyazı İtalyanca değil de İngilizce yazarak herkes anlasın hesabı. Evet, çok ciddi sıkıntı var ya Özgün. Haklısın. Yani Ya bu kadar anlamsız yani. dijitalleşme gerekiyor mu yani illaki? İşte, yani şu var. Muhtemelen şarkı tutmadı.
Ya nasıl olur da anlatırız. gibi. Hani sözlerinden belki biraz alırız'a getirdiler. Çünkü İtalya'nın ben ikincisini falan izlemiştim. Hani katılmayan çocuğu. O bundan iyiydi. Evet. Evet, Polonya geliyor. Kaçıncı Kraliçe. sıradayız Özgün Tabii bu arada? 15. sıradayız. Tabii Evet, Justinya yarıyı bir geçtik artık. kraliçe. Çünkü neden biz daha önce konuştuk hep Justinya'yı. Ben yıllardır takip ediyorum. Zaten 30 yıl önce Simetri tabii kraliçesi. uzun bacak kraliçesi diye konuşmuştuk hep. Ve yani 30 yıl önce de katıldı 1995'te. 30 yıl sonra tekrar katılarak bir rekor kırıyor. Justinya İnanılmaz tabii. gerçekten. Yani 22 yaşında bıraktığı sahneye 52 yaşında döndü. İnanılmaz. Çok da başarılı bir performansı vardı ilk izlediğim şeylerde de. Başarılı da bulmuştum. Bakalım ama ne yapacak? Belli yerlerde çok beğenmediğim şeyler vardı. Bakalım final performansı nasıl izleyelim. Yeah. Yalnız ne final olacak Özgün var ya, puanlama çok fena olacak. Ya evet. Net bir favori yok. Yok. Büyük bir favori yok. Şöyle analizlere bakıyorum şimdi. Düşüşler var mesela. Malum ülke sıralamada 1 puan kaybetti. Bir sıra kaybetti. Mesela bu parça çok net güzel bir şarkı bu. Kötü bir şarkı değil bu. Kadının da canlı performansı harika. Bu arada ülke finalinden daha iyi okuyoruz şu an. Evet. Ülke finali çok kötüydü. Arkadaşlar Çok iyi canlı performans. arkadaşlar favori yok demedik. Net favori yok dedik. Yani kimin birinci olacağını hala düşünemiyor kimse. Patlıyor parça yalnız ha. Ya. Güzel Özgün. Bir de hep Ruslana demiştik. Ruslana'yı da aştı. Çok yenilikçi şeyler de gördük. Parçanın aranjmanı harika olmuş. Tek sıkıcı tarafı bu sonu. Daha önce de söylemiştim. Saatlerce aynı şey. Oo. Vay 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 vay. Polonya çok iddialı Özgün. Çok. Kadın kraliçe ya. Yani ilk 8'i zorlama şansı geldi biliyor musun? İnanılmaz, inanılmaz. Hayda. Ya o alanı o kadar hızlı koşmak imkansız ya. Futbolcu gibi koştu. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Koptum ya, mükemmel olmuş Özgün Ya. parça. Yani sahne şovu şaheser olmuş Şimdi Özgün. biraz Bambaşka bir şeye getirmişler. hızlandırabiliriz hocam. Biraz geride düştük galiba. Sıkıntı yok. Şimdi hızlandırırız. İyi ki geride kalmışım da şu parçayı zevkle dinledim bu arada. Yes. Yani geceye damga vurdu Polonya. Onu söyleyebilirim. Zaten bu işte en büyük sürpriz her zaman bu oluyor Özgün. Yani bunu özellikle ilk bütün şarkıları dinlediğim yayınlarda da söylemiştim. Sahne şovunu yapan ve o gece iyi performans sahneye yansıtan başka bir hale taşıyor. Yani şimdi şu parçanın biz ilk elemelerdeki versiyonuyla şu versiyon arasında dağlar kadar fark açılmış. Kadın başka bir yere taşımış. Bu çalışma meselesi. İyi çalışan ekmeği alıyor. Polonya bu gece
ilk 8'i zorlayacak hale gelmiş Özgün. Hatta ben ilk 10 diyorum şu anda. İlk kötü ihtimal, en kötü ihtimal. İlk 10 yapma şansı var bu Olabilir. performansın. Alttan Bakalım neler yüksek olacak. alacak gibi geliyor bana da. İşte benim de korkum şu, şey var ya, İsveç, Norveç bilmem ne, bu böyle bir set var ya, Evet. hiç değişmeyen bir set yıllardır. Fransa'sı bilmem nesi hep aynı yere topluyorlar bütün şeyleri. Ben ondan korkuyorum. Onun haricinde şu Polonya'nın performansı çok şey hak eden iyi bir performanstı Şimdi yine gerçekten. de Şimdi sırada kim Almanya var? yine Almanya. disco. Partiliyoruz. Haydi bakalım. Ya bu kadar güzel bir şarkıyı da nasıl ses olarak batırabiliyorlar, o da garip. Sürekli detoneler. Şimdi bakalım. Güzel bir enstrüman seçimi bu arada. Çok güzel. Neler oluyor? Kötü girmedi ama Özgün şu anda. Ay evet, anlıyorum. Şarkı güzel ama zayıf bir şarkıcı sahnede. Aman Allah'ım, bu nedir Özgün? Seyirci tepkilerine bak Özgün. Genel olarak. Yani orta tempo bir tepki var bence. Ya şarkı böyle çok aslında tempolu gidiyor ama çok enerjisi düşük ya. Bilmiyorum. Bana öyle geldi diyebilirim. Ya ben bu şarkıyı hep şeyde hayal ediyorum hocam. Bir Rose söylese, atıyorum işte bir Lisa söylese çok uçacak bir şarkı. Ha, bir K-pop şarkıcısı. Kızın sesi buna Evet uyuyor evet, mu yani o diyorsun? tarz Anladım. uymamış sanki. Bol gelen bir elbise gibi duruyor. Bence de öyle. Ya bu çok böyle şey gibi. Bir enerji var, bir şey var, bir güzellik var. Ama sanki bir şey de eksik, tam oturmuyor bir türlü sanki. Ya bitsin şu şarkı ya Özgün. Ya tamamıyla vokalistten kaynaklı. Seyirci Kesinlikle. monoton bir havası var. Çok monoton. Abi bu kadar aynı nakarat 100 kere. Ya aslında tam Ha? TikTok şarkısı. Patlayabilir yani. Bir anda bir snap etkisi yaratabilir. 2021'in Yani. snap'i gibi. Yani kısa süreli bir coşku. Evet. Yani derin yorum yapmam pek imkanı değil. Şimdi sırada kim Yunanistan var? gelecek. Kısa bir aradan sonra. Haydi bakalım. Yunanistan da Şimdi neler maşallah oluyor hocam bir bakalım. siyasete başladı. Sanırsınız oy istiyor tabii. Allah Allah. Sanki seçimleri hazırlanıyor gibi. Ha, siyasi oyun. İşte o baştan aşağı yanlış bir Tabii. plandı zaten Özgün. Ben ilk parçayı dinlediğim zaman da aynı şeyi söylemiştim. Ya neden bu kadar ciddi bir şey üretmişler diye. İşte anlamsız. Yani geçen seneki Marina Satti Tabii. başarısından sonra demek ki bu sene başarılı olmak istemiyorlar. Ya bir de Marina Satti Türkiye'ye karşı çok böyle ılımlıydı, çok seviyordu. İstanbul'da konser Çok. verdi, Rize'ye geldi falan filan. Şimdi bu direkt tabii Türkiye'ye saldırdığı için bana biraz tuhaf geliyor. Yani hemen üzerine böyle. O sempati de Hı gitti hı. bir anda. Buna
Can Güler yazmış. Hiç konuşulmuyor ama şarkı gerçekten bence çok güzel diyor. Yarı finalden beri dilime dolandı şarkı. Avusturya doğumlu iki kardeş, anne baba Macar. Şarkının girişinde Macar ezgileri var Almanya yazmış. için evet. Evet. Almanya için söylemiş. Teşekkürler Can. Ya bir de Marina zaten ne yetenekliymiş hocam. Bir Fransızca söyledi. Birinci yarı finalde. Neparte ve Samoa Celine Dion'un şarkısını söyledi. Tabii. Atilla Şaka. Şereftuğ'un yazdığı şarkıyı söyledi. İnanılmazdı. Aa. Yani bir kadın başka dillerde de hep zari etkisi mi yaratır? Yaratıyor işte. Yani geçen seneki şarkılar söylüyorum bu senekinden daha iyi bence. Ama geçen sene de çok iyi değildi. Toplamında her şey. Çok yani şimdi şu geceye baktığın zaman toplamına eğlenceli. Neden? Eurovision sahnesi her zaman eğlenceli. Ama bence olmaması gereken bir sürü şarkı var. Yani çok çok şeyi düşüren. e, Yani mesela birçok şarkı katılmış ama o şarkıların böyle bir iddiası yok mesela. Bence Almanya'nın biraz önceki şarkısı iddialı bir şarkı değil. Eğlenceli bir şarkı. Estonya'nın şarkısı. Eğlenceli bir şarkı gibi. Anladın mı? Yani ne beklediğinizle de alakalı. Öyle bir beklentileri yok demek yani. Avusturyacılar bu arada chat'i bastılar. Evet evet. Şimdi bu spam atanları çıkaralım mı çıkarmayalım mı onu düşünüyorum da hocam. Şimdi Yunanistan bir hazırlık içinde çünkü KKTC için lobi yapıyorlar. Yani Ya saçma bir lobi. Bence başarılı bir lobi değil yani bu. Uyduruk bir lobi olduğu söylenebilir daha şimdiden. hayır Marina Türkiye'ye laf etmedi. Bu Klav diye laf etti arkadaşlar. Yanlış Evet, evet, anlaşılmasın. Marina'da bir şey yok. Marina sattı Türkiye'yi çok Evet. sempati yarattı Övdü, tabii. övdü. Öyle bir derdi yoktu. Evet, yani bir siyasi şarkı bitmiyor yani. Bir yandan başkası geliyor, bir yandan başka. O da bir saçmalık. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Böyle anlamsız. Yani şu sahneyi böyle anlamsız kullanmak bence salakça geliyor bana. Baştan söyleyeyim yani. Ya bir de Zari'nin üzerine. Zaten Zari ile Türkiye'de bir sempati yaratılmış. Barış'a giden bir yol Yani var. gereksiz Tabii. geliyor. Sen bomboş bir şey yapıyorsun. Vakit kaybı gibi geliyor. Ya çünkü parçanın başarılı olma şansı yok. Bu şarkının başarılı olma şansı yok. Yunanistan bence tarihindeki en düşük puanlarından birini alacak az sonra. Onu izleyeceğiz. Hadi bakalım. Yani konuyla alakamız kalmadı gördüğünüz gibi. Bütün enerji yerlerde. Yani. Hiç ilgisi yok şu an Eurovision'un bu gecesiyle gördüğünüz gibi. Bomboş yani. Parça hiçbir yere yükselmeyecek. Böyle kalacak. Yani bence sadece sahnenin enerjisini düşürüyor Özgün. Gecenin enerjisini düşürmekten başka bir işe de yaramayacak yani. Tabii yani Türkiye düşmanları için sevilen bir şarkı. Oy basacaklardır. Bizim Ya ama işte heyecanımızı küçük kaçırıyor bir tabii. dünya. Küçük bir dünya yani. Ben yanlış olduğunu düşünüyorum bunun baştan sona yani. Ya, anlamsız bir fikir. Yani sahnesi de kötü gördüğün gibi. Sahnesi de yüksek değil. Ve seyircinin enerjisi yerlere düştü farkındaysan. Düştü yani. Bütün tempoyu yok etti. Müthiş yukarıdaydık yani. Dibe vurduk. Simsiyah bir kadın sahnede. Simsiyah bir sahnede. Yani.
Ya bu parçanın finale kalması bile bir garip bence. O kadar iddialıyım yani. Ya bir de melodi o kadar güzel ki sözler başka olsa şansı da var. Bak arka taraftaki ağacı falan Jamala çakması diyorlar. Kıyafet de öyle tabii. Ya bayağı oradan yürüyebilir miyim diye yapılmış bir şey ama yani bence olmamış yani. Çünkü parçanın böyle bir ana güzel bir melodisi yok. Problem orada. Ha mesela lineer gibi destekleyen arkadaşlar da var. Olabilir. Ben sadece siyasetin bu kadar karışmaması Yok. gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Bence aynı şeyi düşünüyorum. Kızın sesi çok güzel bir ses. İyi bir şarkıcı bu arada. Evet. Bitse de gitsek şarkısı oldu Özgün. Mesela şu kıyafeti bir saniyede değiştirmesi falan çok güzel hareket aslında. Şovsa yapabiliyorlar. Evet ama çok enerji düşürücü bir şarkı. Onu söyleyeyim yani. O nedenle bu kadar yüksek enerjili bir gecede ben çok başarısız olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim yani. Çok yukarıda çünkü enerji. Seyirci de pek böyle enerjisi düşük şarkıyı sevmiş değil gibi bir his var içinde. Bakalım ne Evet. olacak? Yani balatlar mı kazanacak Özgün? Hızlı şarkılar mı kazanacak? Bu gece Bakacağız. göreceğiz. Yarıdan biraz fazla ileri Sırada geldik şimdi. Ermenistan. Bu arada herhalde biz de çok yakınız şu anki yayınla. Yayına çok Evet. yakınız. Avusturya kazansın diyorlar. Kaç ülke kaldı? Kaç ülke kaldı Özgün? Şimdi hemen sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Avustralya'ya 9, yazık 9 oldu ülkemiz diyenler kaldı. var. Bitti aslında her şey. Yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Evet, yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz artık. Sırada Ermenistan. Bu çok etkisiz bir şarkıydı Özgün ya. Evet. Hatırlıyorum ben. Çok zayıf bir şarkıydı. Nasıl buraya kadar gelebilmiş bu şarkı? Hayret. Ya inanılmaz kötü bir şarkı. Ya geçen seneki La Daniva nerede? Bu seneki bu şarkı nerede? Ya sahne şovu da bir o kadar kötü olmuş Özgün. Ya zaten benim görüşlerim biliyorsunuz hocam. Belli şey üzerine. Yani ben bu kadar ağır spor yapılmasına da karşıyım şarkıcıların. Sanki olimpik spor yapıyormuş gibi. Ya güzel gözükmüyor Tabii. Özgün. Yani estetik önemli bence. Ya estetiği bırakalım sanki halter kaldıracakmış gibi bir şarkıcı var. Hadi kıyafet neyse ne giyse neyse de. Ya bu kadar kas abartı geliyor. Bu kadar steroid, bu kadar fit yaşam. Fit demeyeyim. Ya bir de bunun ötesi yani onun dışında şarkıda bir şey yok. Bir nakarat yok, bir şey yok. İşte mesela Bilmiyorum ya buraya kadar gelmesi We're of mucize. Future doğru söylüyor. Imagine Dragons'u taklit. Believer'a benziyor desek, Believer'a da benzemiyor. Ya nakarat vasat ya. La 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 Survivor. Yani bunu 12-14 yaşında çok rahat bir çocuk besteleyebilir yani. O kadar basit.
Yani parça bir yere gitmiyor yani. Yalnız ilginç bir şey olmuş farkındaysan Özgün. Böyle orta sınıf şarkıları ard arda koymuşlar. Farkında mısın? Evet. Yani Yunanistan'la mesela bunlar ard arda gelmişler. Böyle o Almanya'ya kadar bütün parçalar çok yukarıdaydı. Almanya'dan sonrası resmen böyle boşa almış, yokuş aşağı düşüyor gibi her şey. Yani üst üste çok kötü şarkılar geldi bence. Evet. Nihayet bu da bitti. Şimdi çok güzel bir Peki şarkı geliyor kaldı hocam. şu anda 8. Hangisi? Zoemi ev sahibini temsil ediyor. İsviçre'yi. Ama çok Haydi güzel bakalım. şarkıymış gerçekten. Bir dinleyeyim ben de. Ya ben jüride iyi alacağını düşünüyorum. Biraz hızlandırabiliriz belki hocam. Ben geriden geliyormuşum bayağı. Şu an hızlandırdım. Evet. Yakınmışız ya. Çok değil. 5-10 saniye var. Ya şu sonradan donması çok gıcık. Sanki klip gibi sahnesi diyor. Kulaklarımızı pesi. Çok Bakalım güzel neymiş. şarkı. Evet. İzleyelim. Hatta jüride birinci bile Söyle. olabilir. O sürprizi bekliyorum. Hatırlamaz mıyım? Bayılmıştım. Hatırlıyorsun değil mi? Çok güzel bir ses rengi Evet, evet. vardı. Ya şu Yunanistan ve Ermenistan'dan sonra ilaç gibi şu anda. Çok meditatif, çok güzel bir ses rengi. Şarkı da çok güzel be. Yani Eurovision'da olması gereken şarkı bunlar Özgün. Ya ne kadar böyle rahatladık ruhen. Ya saçma sapan neyse. Bu aranjman harika be. Yaylılara bak. Ya mesela bu şarkı tam radyoluk Özgün. Radyo şarkısı bu. Evet. Çok. Çok sevdim ya. Of, müthiş geçiş. Özgün ne kadar güzel ya. Ya koreografi inanılmaz. Yani tek dua ediyorum Özgün. İnşallah ilk 10 yapar. İnşallah. Tokat gibi olur, tokat. Şu an inanılmaz hocam. Ya tüm seyircilerin ışıklarla eşlik etmesi. Tamam kurgu ama Tüyler diken diken. inanılmaz bir kurgu yani. İnanılmaz güzel. İnşallah ilk 10 yaparsın ya. Çok başarılı.
Mükemmel, mükemmel. Geceye damga vurdu Özgün. Gecenin en iyi performansı. En iyi performansı net diyebilirim Özgün. Gecenin en iyi performansı İsviçre. Kendi sahasında şampiyonluk gelse ne güzel olur şu şarkıyla var ya, tokat gibi tokat. Mükemmel. Evet ama Malta. şimdi bir Seyircinin favorisi. Seyircinin favorisi diva. tabii ki. Diva. Tabii. Bir diva geliyor. Of. Sorry. Bir diva gider, bir diva gelir diyoruz öyle mi? Tabii. Malta. Ya bu tabii çok, yani nasıl diyeyim sana, en çok konuşulan şarkı herhalde çıktığından beri. En Tabii çok. bir de sansür alması sebebiyle de. Evet, Hem her sahne şekilde. şovu hem tabii. Yani Şarkının benim ismini ilk 8'imde yok ama yani yok olması bunun olmayacağı anlamına da gelmez. Mariana Conte ilk dinlediğimizden beri hep bir sürprizi var. Bakalım canlısı nasıl olmuş? Ben de merak ediyorum. Ben de pilates topumu getireyim. Başlamadım. Nasıl yani? Ya böyle bir şarkı mı olur ya? Yani 2008 ile 2014 arası katılsaydı kesin şampiyondu. Bu her dönemin birincisi hocam. Bu şarkı. Hala nakarata ulaşamadık ya. Parçanın son bölümü çok patlıyordu, hatırlıyorum. Tabii. Ama bir tahminlerim, yani Malta ilk 8 yapamaz. Bana öyle geliyor. Göreceğiz bakalım. Yani şarkı kalitesi çünkü düşük bence yani. Ya parça patlamıyor yani. Bir şey var. Yürümüyor. Sadece o nakarat kısmı çok güzel. Burası. 3, 5. Ta 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 ta, ta 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 ta. Do, re, mi, fa, sol. Evet, bu da notaları öğrendiğimiz şarkı. Özgün ya. Yani bunun yanında Erika Wigman sevimli kaldı değil mi? Ya şimdi Erika Wigman bir rockstar ama bu kadın diva. Klasman farkı var. Ama iyi yani ses olarak çok iyi performans bu arada. Yani bir sürü detone şarkıcı varken bu gece yani şov yapıyor. Net söylemek lazım. Çok başarılı canlı performans. Çok çok başarılı. Yani baştan sona çok iyi performans bu arada. Vokal performans. Baksana ya, bir de nasıl rahat. Ne diyoruz? Çok Diva rahat. not down. Kadının sahne enerjisi çok çok güzel bir enerjisi var. Ya büyük şarkıcı, yani net söyleyebiliriz. Yani bu çok kıymetli bir şey Özgün ya. Gerçekten hani Ya sahnede o rahatlığı bulmak, eğlenmek, eğlendirmek hakikaten keyifli. Parçası bence ama bu geceye katılan birçok tekno parçaya göre bir tık düşük. Nakarat hariç. Evet, şimdi Portekiz geliyor galiba. Herkes bekliyordu. Alın işte Portekiz.
Bu şarkının da fanlarını anlamıyorum da neyse bir şey demeyeceğim. Tabii zevk meselesi. Niye anlamıyorsun mesela? Ya ben gel böyle hocam şey oldum yani iyice. Ya bitse de kurtulsam ya. Daha 2 dakika daha mı bu şarkıya tahammül edeceğim mi oldum. Yarı finalde. O kadar mı sıkıcı ya? Bana öyle geldi bilmiyorum ya da ben çok yaşlı olduğum için. Sen yaşlı değilsin şu anda. İdeal Eurovision fanı yaşındasın şu anda. Portekiz hadi bakalım. Valla Ben bu içim grubu şişti yani. Bayağı şarkı var. hatırlıyorum ama nasıl bir şey? Yok be. Hatırladım. Nerede geçen seneki Portekiz demiştik. Ya. Tabii çok sıkıcı çok. Aman neyse. Yalandan gitar çalmaları falan. Sahnede bir grup var ama kimse çalmıyor. Evet abi bu şarkının neyini beğeniyorsunuz gençler? Yani bir şey değil mi? Mamagama'ya yapılan haksızlık diyebilirim şu anda yani. Burada Mamagama olabilirdi. Ya Bu Belçika şarkı olabilirdi yani. hocam. Belçika'da olabilirdi, Mamagama da Yani. olabilirdi. Yazık olmuş yani. Çok sıkıcı ya. Net uyku getirici bir şarkı. Gecenin bu saatinde iyi geceler şarkısı. Malta birinci olursa seneye hep Malta gibi şarkılar sanmam Ümran. Yok. Bu şarkılar 0 puan alacak diyor. O önce saz tutmayı öğrensin. Hayda neler geliyor. Çete bakıyorum. Maltacılar burada. Bu şarkı İtalya'dan daha iyi. Ya, birbirleriyle aynılar bence. Çok Nina Zic olaydı keşke diyor. Ah. Amagama Yani. çok kötü yazıyorlar. Ve Azerbaycanlı arkadaşlar. Üzülenler de var tabii. Brezilya'dan çok oy gitti hocam bu şarkıya diyor. Bakın ilginç bir bilgi geldi. Finlandiya olabilir mi hocam? Hiç belli olmaz. Ya benim birincim o değil ama belli olmaz yani. Biraz sonra İsveç gelecek mesela. Muhtemelen ortalığı yıkacak biraz sonra. İzleyin. Niye kimse Avustralya'dan bahsetmiyor? Çünkü ben hiçbir zaman listeye koymamıştım onları. İspanya'da niye o Emre hocam ya? İspanya bunu ezer geçer. Görürsünüz. Çok iyi şarkıcı İspanya şarkıcısı abi. Öyle şey yapmayın, küçümsemeyin. Tamam Azerbaycan mükemmel değildi ama bunun yerine çıkmalıydı bence de. Aynı şeyi düşünüyorum. Belçika siyasi savetlerden geçemiyor diyor Özgün. Haydi bakalım. Karadağ'ın hakkı yendi Ya diyen onlar var Özgün. 2 yıldır çünkü baskı yapıyorlar. Malum ülke katılmasın yarışmaya diye. Tabii Belçika'ya da böyle bir eziyet yapılmış olabilir. Neden olmasın? Bak diyor 2017 Portekiz Bulgaristan'ın hakkını yemişti diyorlar. Bak şimdi neler. İsveç çok kötü diyorlar ama İsveç şampiyon olursa hiç şaşmam. Yani İsveç benim ilk ikimde biliyorsunuz. Listemiz bizim chatte yukarıda duruyor. O listeyi benim yaptığım ilk 8. Çok merak ediyorum puanlamaları Özgün ya. Bir an önce bitsin de puanlama başlasın. Ama ben de şimdi bu Danimarka'yı merak ediyorum hocam. Çünkü dün Niye? sesi çok kısıktı. Aa, Perşembe günü o kadar bağıra çağıra söyledi ki şarkıyı. hmm. Tabii tüm gücünüzü verdiğiniz zaman sahnede. Gürcistan solisti çok iyi diyorlar. Brezilya'dan çok oy gitmesi fazla dünyanın geri kalanı sıra Danimarka'da. Şampiyon Avustralya. Yunan verme kazanmasında başka bir şey istemem diyor. Yok onlar kazanamaz zaten. 2 senede bir İsveç'e mi gideceğiz yetti artık diyen var Özgün. Tabii. Bu kadar Bence de üst saçma. üste. Yeter artık evet yani. Çok sıkıcı. Ama tabii bu demokratik bir yarışma. Yapacak bir şey yok. Başarılı olan gidecek yani ev sahibi. Evet, İsveç'in kimse şampiyon olmasını istemiyor. Bakalım halk ne diyecek bu arada. İstemeye puan verecekler. Göreceğiz. Şimdi yeniden Danimarka. disco havasına dönüyoruz şükür. Evet.
Ben bu kadını hatırlıyorum, evet. Bu arada canlı performansı iyi bu kadın. Net söyleyelim yani. Heartless diyor ki hocam Eurovision izlediğimde aklıma hep Bülent Özveren geliyor. Onu da anmak istedim. Ruhu Ya. şad olsun. Müthiş bir insandı. Tabii. Yani Eurovision'u Türkiye'ye sevdiren insan. Hocam İsviçre'nin hazırladığı sahne de kötü bence. Yeni yarışmacılar sahneyi tam kullanamıyor gibi. İsveç'in hazırladığı sahne yarışmacılara daha rahat gibi geliyor. Ben İsviçre'nin sahnesini çok beğendim çocuklar. Onu da söyleyeyim. Değişik bir şey yapmışlar çünkü. Abi Ya, şarkıdaki... salon küçük diye tartıştık tabii başta. Bu arada şarkının enerjisi ne kadar düşük kaldı Özgün ya. Ya risk almıyor hocam. Yarı finalde daha iyiydi. Çok düşük. Yarı finalde oktav falan değiştiriyordu. Şu an risksiz devam ediyor. İsveç'i kötülüyorsunuz arkadaşlar. O şarkı bunlardan iyi. Diyor ki Özgün. Hocam Mama Gama nasıldı sizce diyen var. İzlemedim yarı finalleri. Özgün izlemiştir. Bence güzeldi. Beni rahatsız etmedi. Yani hatta niye elendi onu da ben emin değilim. Bence yani Safa Ali elinden geleni yaptı. Biz katılsaydık Aleyna Tilki'nin gitmesini isterdim. Yo mesela ben başka bir şarkıcıyı istiyorum çok. Söyleyeyim bilmiyorum da. Tabii. Danimarka O kim muazzam diyecekler diyorsun. söylemeyeyim. Tabii. Sürpriz kalsın Özgün. Ben Tabii. Danimarka'yı, ya ses çok iyi bir şarkıcı ama şarkı. Ruhum daraldı ya. Bitmiyor şarkı yani. Neyse bundan sonra şampiyon geliyor zaten. İsveç'i dinleyip rahatlayacağız. Rahatlayacağız. Neler var bakalım. Özgün, Nedim Tayfun diyor ki Özgün şampiyonluk tahminin kim diyor. Biraz önce söyledi zaten Özgün. Avusturya, Fransa. Ama Arnavutluk kazanırsa bayılırım dedim canlı yayında. Daha Arnavutluk çıkmadı tabii, en son çıkacak. Kadın şarkıcıların mayo ile çıkması sıkıcı olmaya başladı artık diyor. Yani tercihler ve sonuçlar yaşayacak, görecekler. Edis diyorlar, Şebnem Ferah. Edis. Çok Edis var. Atiye diyen var. Gaye Su Akyol diyen var. Çok iyi bir şarkıcıydı. Ama çok sıkıcı bir şarkıydı. Gerçekten Özgün son 10-15 parça arasında şarkı yok. Yani bütün en kötüleri sonlara doğru dizmişler. Yani böyle Evet. bir tane falan aralardan cımbızla seçiyorsun, bir iki tane. Şimdiden sonra patlayacak ama. Bir sürü şarkı var. İşte öyle bir ayar yapmışlar ki Eurovision çok yüksek başlıyor. Sonra böyle düşüyor. En sonunda da tavanda bitirecekler muhtemelen. Manifest gitsin diyen var. Edis Selin gitmeli. Cem Adrian. Zeynep Bastık. Hepsi olabilir ya. Ne oluyor abi? Eğlence. Çok eğlenceli ya. Sırada evet. Bu geyik 3 gündür sürüyor bu geyik. Salıdan beri. İşte İsviçre'de neler İsviçre'ye aittir? Öğreniyorsunuz. Peynirlerde efendim işte çakılar. Saat yok yalnız farkındaysan. Net Edis. Bence Emre Yücel'den Duygu Kutlu gitmeli. Üstünde kıyafet değiştirmiş halde. Evet. Hazel. Bayıldım ya. Kadının tarzı tam benim tarzım abi. İsveç. Evet, şampiyon geliyor Özgün.
Evet. Bu yılın şampiyonu İsveç geliyor arkadaşlar. Tabii şampiyonu karşılamak için de kıyafetler değişti. Işıklar Şampiyona oradan. şeker geliyor Özgün. Evet. Müthiş bir heyecan. Bastuyla. Şimdi Lorin kazandı. Sonra Mans kazandı. Bir erkek. Sonra tekrar Lorin kazandı. Kadın. Şimdi bu sefer 3 erkek kazanacak Eurovision'u. Keşke dünyaya gelmeseydim. Emre Hocam Okan Koç İstanbul. Emre Hocam CC kazanır dedim. Bütün barımızı bastık. Gelmezse parayı senden alacağım, haberim olsun. Ben bir şey önermedim size. Evet, İsveç'e tepkiler var bu arada chatte. Ama şampi geliyor, ben size söyleyeyim. Oo. Of. Evet Özgün. Ateşliyorlar salonu. Evet. 3, 2, eller yukarıda. Ya şu şarkının normalde ilk 8'de bile olmaması lazım da neyse. Yapacak bir şey yok. Çok ortalama bir şarkı yani. Çok. Label C5 daha iyi kesinlikle. Net üçüncü olması gereken şarkı diyorlar. Şampiyon diyorlar. İyi şarkı diyorlar. Çok jenerik ama kazanamaz diyorlar. Bu ne? İsveç keyifli ya diyor. Coşku, harika, enerji. İşte bu karman çorman seyircimizin kafasında. Bazıları çok beğeniyor, bazıları hiç beğenmiyor. Böyle bir uçuk. Ben de Eurovision'a Özgün böyle şarkıları yakıştıramıyorum ya. Yani böyle makara içerikli, Ya bu esprili. Hiç sevemiyorum yani. Bir türlü şimdi bu bir ısınamıyorum buna yani. yani joke entry. Yani bence yani. Bunu dediğim için çok linç yedim ama. Ya bence bu çok böyle artık ileri seviye absürt bir şarkı. Ya bu Hı kadar hı. absürt bir şarkı, savuna savunu diye bağıran bir şarkının birinci oluyor olması acaba işte şeyi sorgulatıyor. Bu bir şarkı yarışması mı, şov yarışması mı? Bence tamamen şarkı Çok yarışması değil oluyor işte. Yani tabii. çünkü bu şarkıyla Estonya'nın şarkısı arasında hiçbir fark yok bence. Aynılar. Aynılar yani. Estonya'nın şarkısı da böyleydi. Aynı kafa. Macchiato, evet, Macchiato daha iyi bile diyorlar Özgün. Daha akılda kalıcı mesela. Aynı kafalar. Şimdi o İsviçreci şarkıcının yaptığı müthiş şey ne olacak şimdi? Bu şarkıdan sonra. Hiç, ya anlamsız değil mi? Ya ben mesela Merhaba. Eurovision'a bir şarkı yollamak istesem düşünürüm. Demek ki böyle çok absürt şarkılar çok seviliyor. Ben de hazırlayayım diye düşünürüm yani. Tabii. Hocam Duygu biraz olarak. da eğlenceli olması lazım bence. Hep ciddi ciddi sıkılıyor insan bir süre sonra. Haklısın. Ama yani olsa bile şampiyon olmaması lazım ya. O başka bir şey yani, anladın mı? Katılırsın, bir derece alırsın, bir şey falan ama Yo mesela sürekli birinci olmamalısın ya. Every Way'de Tayken de ağlak bir şarkı değildi ki. Herkes Değildi. eğlendi. Tabii. Şuraları hızlı geçelim. Çek sohbetler. Onları Şimdi geçtik. yine oynadıkları için tabii İsveç'e hemen ara verdiler. Evet. Gene bir İsveç gazı geldi Özgün. Tabii. Öncesinde ara, sonrasında ara. Herhalde şey ya Özgün. Yani İsviçre, yani İsveç'in şampiyonluğu çok kişi tarafından isteniyor. Çünkü çok iyi organizasyon yapıyorlar. Garanti. Üf, Yine sahneye stadyuma bak. döndük tabii. 43 bin Üf, kişilik. üf, 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 üf. İnanılmaz. İnanılmaz.
Hemen mikrofonu kaçırdılar bu arada, gördün mü? Evet. Bu arada niye böyle bir gaz yapıyorlar Özgün, İsveç gazı? Gereksiz. İşte demek ki Ebu da istiyor. Evet abi. Bir saattir bastu bastu gazı yapıyorlar. Nasıl olacak bu? Allah Allah. Şimdi İsveç'in efsane Waterloo'sunu söylüyorlar. Hı hı. Abba. İşte bana tuhaf geliyor bu da hocam ya. Niye? Ya bir şarkının tanıtımı böyle yapılıyorsa bir ülkenin başkalarına da yapılmalıydı. Niye CC yapılmadı mesela? Yani çok acayip kafa işte. Tabii. Diyorum ya, çok haklısın. Çok haklısın. Neden sadece İsveç'e yapılıyor bu, değil mi? Çok bariz kayırma var ya. Yani bir türlü bunu beceremiyorlar abi. Olmuyor yani Özgün. Demek ki Tabii. yapısı bunun üzerine kurgulanmış. Bunu yani bunu yüceltmek üzerine kurgulanmış bir sistem bu. Oradan anlıyorsun işte. Şimdi bilinçaltımda İsveç'e oy vermeliyim duygusu geldi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu hak değil bence. Belli sene İsveç'teyiz yazıyor herkes chatte tabii. Doğru. Abi İsveç birinci olamaz, relax kalın diyor da, ya abi baksanıza verdikleri gaza. Abbas öğretiyorlar 40 bin kişiye. Nasıl olacak? Neyse şimdi Fransa geliyor. Biraz daha rahatlayacağız. Evet. Bu arada bütün yayın şu anda dondu. Çok zaman kaybettirdi bize bilerek. Ben gene hızlandırıyorum. La France. Hadi Loyan. Evet. Başka bir kraliçe geliyor. Evet. Loyan'da konuk almıştık biliyorsunuz. Çok güzel bir sohbet olmuştu. Çok da şeker bir kız. Hakikaten çok şeker bir kız. Çok rahat. Seviyorum böyle insanları. Yani egosuz insanları seviyorum Özgür. Çok seviyorum. Bu kız da Ya öyle bir evet. kız. Hiç ego ile ilgili bir şey yok. Yani Fransa'da çok büyük bir yıldız. Geldi bizde. Çok böyle yani beğendiğim samimiyeti, sohbet samimiyeti tabii. Çok relaxtı yani. Çok keyifliydi. Muhabbet, sohbet. Hani evinde takılıyordu. Biz orada takılıyoruz falan. Çok çok güzel bir muhabbet ettik. O nedenle bu gece destekliyorum böyle. Hadi bakalım Lüet. Çok da güzel bir şarkı söyledi. Röportajın içinde. Tabii 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 tabii. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Evet Fransa. Lüet'ciyiz. Haydi Lüet. Lüet büyük bir oyuncu zaten bir yandan. Kum iyi fikir Özgün bu arada. Evet zaman. Çok heyecanlı. Oo, çok güzel olmuş Özgün. Bu arada çok iyi olmuş Özgün. Tabii. Ben Bakışlar, oyunculuk, evet ses. evet evet. Okuması da çok değişmiş. O stadyumda izlemiştik ilk, hatırlıyorsan, kötüydü. Evet. Şu an gayet iyi. Biraz monoton sadece ambiyans. Biraz monoton ama dur bakalım nasıl gidecek. Ama bu gece çok iyi okuyor ya. Bir de geceye çok yakışmadı bu şarkı. İyi bir balat. Tebrik ederiz.
Güzel güzel akıyor. Üf. Çok çalışmış Özgün ama var ya. Ya. Ay. Titredi ha Özgün. Gözleri doldu. Güzel. Bence çok etkileyici performanstı. Onu söyleyeyim. Çok etkileyici performanstı. Gecenin baladı diyebilir miyiz? Yani etkiledi mi etkiledi şimdi. Hakkını vermek lazım. Yuttu kumları diyorlar ya. Allah'ım chat yıkılıyor. Bir şey değil mi? Gecenin en iyi balat performanslarından biriydi bu çocuklar. Net söyleyeyim yani. Gözlerim doldu diyor Ece. Aynı şeyi düşünüyorum. Çok iyi maalesef İsveç hakkı yendi bile. Hakkını yedi bile diyor. Duyguyu geçirdi. O, evet. Gecenin en duygulu performansıydı Özgür. Bu çok büyük avantaj getirecek Lyoen'e. Ahmet yayın başında söylemişti. Hani Lyoen'i canlıda çok beğendiler diye. Hakikaten Evet. bu Lyoen'in performansı kritik. Ben zaten Fransa'ya ilk 8 demiştim. Beklentimi hiç boşa çıkarmadı. Çok memnunum. Şu ana kadar benim listeden JJ iyiydi. İsveç dedim, İsrail dedim. Yani ben İsveç'te İsrail'in olmaması gerektiğini düşünüyorum hala. Ama olsun. Hollanda'yı koymuştum. İyi şarkıcı diye ama birazcık hayal kırıklığına uğradım. Norveç'i koymuştum. Finlandiya'yı koymuştum zaten. Fransa, İspanya bence hepsi başarılı oldu şu anda. Bakalım ne olacak. Bu nasıl bir şarkı abi? Olmasa daha iyi şarkılarından biri gibi. Bakalım ne olacak. Gabriel Ponte de çok ünlü hocam artık. 90'lar efsanesi. Ama Bulu'yla çok kulaklarımızın aşina olduğu bir şarkı imza atmış bir adam. İtalyanca. Yani bir DJ kafalı bir şey yapmışlar. Ya şu şarkı yani olmasa da olur ya. Ne kadar vasat. Benim anlamadığım şey Sambara'nın niye DJ ile katılıp solistlerin isimleri niye eserde geçmiyor? Sanki kendi söylüyormuş gibi aşırı kibir yazmış Emircan Ergün. Özgün. Çok ilginç Ama bakış adam açısı ama çok ünlü. doğru. Adam Ama ünlü adam ama söyleyenler yok. Saçma değil mi? Ya yani biriyle o fazla featuring kafası yok yani. Onlar ünlü olsaydı belki yapabilirdi. ama gene de ayıp. Onu söyleyeyim yani. Söyleyen adamlar yok. Böyle bir saçma sapan konser mi olur abi? Şey mi olur? Düşünebiliyor musun? 2 tane çocuk söylüyor şu an isimleri yok. Bir tane adamın zıplamasını izliyorsun ya. Rezalet ya. Başka da hiçbir şey değil. Lütfen 26. Lütfen. Sanki yarışmacı değil de milleti coşturalım diye getirilmiş diyor. Ay. Bu performansla DJ arkadaşın işlevi ne olarak ne tam olarak Valla. zaten tüm sesler arkadan geliyor. Solistler şarkı söylüyor. Canlı sesi bile yok. Ya komedi ya. Finale kalması mucize bunun diyorlar. İlginç. Ya lütfen evet ya. Bence 15 yapar diyorlar. 26 İngiltere diyorlar hocam. Abi bu şarkı şey ya. Kağızman'a ısmarladın değil mi? Öyle diyorlar evet. Kağızman'a ısmarladım nargile nargile. Ay ağlayacağım çok kötü hakikaten rezalet ya. Bitsin bitsin. Özgün kaç şarkı kaldı? Bir. Of yeter. Hadi Kim biraz geliyor bitsin tabii artık. ki? Kraliçe. Ana kraliçe. Sizinki. Sizinki geliyor. Aynen. Tabii.
Yazıklar olsun gerçekten, kesinlikle. Hasta olunca crop giyme. Evet. Geldik son 3 şarkıya Özgün. Evet ve efsaneyle bitiriyoruz. Arnavutluk. Haydi Haydi bakalım. Beatrice. Haydi Beatrice. Ortalık yangın yeri. Haydi bakalım. Orada bile kırmızı giymiş be. Queen geliyor. Of, herkes kafayı yedi chatte şu anda yalnız var ya. Evet. Of. Türk bayrağı gene arkada diyorlar. Biz de bu arada 2 saat 37. dakikadayız Özgün yayında. Evet. 1,5 saatimiz daha kaldı önümüzde. Çok hızlı akıyor zaman. Yes. Evet, müthiş bir girişi var parçanın. Artık alıştı seyirci parçaya. Sahneye çok yakışmış ya. Geçen seneki Marina Satti etkisi var Özgün parçada. Tabii. Şarkıcı kalitesiyle yükseliyor. Ama Marina Satti bile geçen sene kaçıncı olabilmişti, onu düşünün. Bir de bu şarkının bir örneği de yok. Yani bir kıyaslaması da yok. Hı-hı. Çok değişik bir deneysel şarkıyla katılıyorlar. Aslında biraz klasik Eurovision şarkısı kafası var be. Azerbaycan'da yapılan Eurovision'a katılan kalite, şarkı kalitesine çok yakın. Of. Ya sadece ikisinin kalması biraz zayıf olmamış mı ya? Aslında bir kontrast var. Çünkü Evet. adam hiç gülmüyor. Hiç tepki yok. Sıfır mimik. Beatrice de çok enerjik. Zaten o kırmızı, öbürü beyaz. Ben o kontrastı da çok sevdim hocam. Ya çok Evet. zıt karakterler olması sahnede. Evet. Ama enerji düşük. Kadın çok yukarı çıkarıyor her şeyi sürekli. Ya güzel bir 14'üncülük. Güzel bir 14'üncülük. 14-18 arası olacak bence. Dur bakalım ne olacak. Evet, seyirci artık bitirdi seni bu geceyi. Şimdi artık Özgün neler var sırada? Onları bir konuşalım. Şu anda hemen arkasından hocam gelecek artık. İlk rekabı izleyeceğiz. Kısa tanıtımları. Çünkü oylama sürdüğü için. Sonra da İsveç'in efsane şarkılarını dinleyeceğiz. Sahiplerinden. Şimdi bir 30 dakikamızı mı yiyecek bunlar? Sonra da var hocam. İkinci rekaptan sonra da Kaharya ve Baby Lasagna son 2 yılın ikincileri. Birlikte challenge yapacaklar. Karşılıklı. Tamam. Kaharya Ne zaman başlayacak? O ne zaman başlayacak? O anlama. Ya şimdi puanlamanın
yani şeyin kapanması saat 1'i 8 geçe gözüküyor sistemde. Şu anda ne kadar kaydık? Yok kaymamışız aslında. Doğru. Şu anda iyi gidiyor. Planlandığı tabii. gibi. 1'i 8 gece oylama kapanacak. O zamana kadar zaten performansları izleyeceğiz. Aynen. Sonra 1'i 14'te jüri oylarını alacağız. 1'i 14 geçe. Valla biz de bu gece Özgün rekor yayınlarımızdan birini yaptık. Yaklaşık olarak 1400-1500 kişi ortalamayla çoğunlukla yaptık. Müthiş bir gece gerçekten. Eurovision kanalı da şu anda tabii rekor kırıyor. Onlar büyük rekor 1 oldu milyon gerçekten. tabii 184. Bir de en kötüseniz. Tabii vasat. Vasat şarkıların olduğu sene de bunu yapıyor. İnsanların demek ki böyle bir şova ihtiyacı var. İnşallah çok daha iyi şarkılar katılır. Yani şeyi keşfetmiş gibiler Özgün. Bana öyle geliyor. Şov yaptıkça daha çok izlendiklerini görüyorlar. O nedenle de daha çok şov ağırlıklı şeylere gitmeye başlamışlar. Ama bence bu şovdan değil, ihtiyaçtan kaynaklı bir şey Özgün. Müzik yarışması dünyada çok az bu tarz. Ve insanlar bunun kıymetini bildi ve peşindeler. Evet, recap'ler başladı. Geliyorum. Evet, Norveç. Geliyorum. Tekrarlar. Ya şu tekrarlarda bile daha hala yükselemedim ha. Şimdi ben de analizlere bakıyorum da hocam. Ya analiz dediğim ismini söyleyemiyorum şu an, anladınız siz. Evet. 1 puan kaybetti. 6.'lığa düştü Hollanda. Çok kötüydü çünkü. Almanya 12.'liğe yükseldi. 13.'lüğe de Yunanistan yükseldi. Düşenler İngiltere, yani Britanya, İspanya ve Ukrayna, İzlanda ve Polonya düşüşte. Bir de Letonya. Yunanistan nasıl geliyor abi 13.'lüğe? Bana 13.'lüğe yükselmiş. Göreceğiz bakalım. %46 oranlar İsveç'te. Yani artık yarıya yaklaştı. %50'ye yaklaştı İsveç. Göreceğiz. Avusturya %23, Fransa %9. Arkasından da Erika Wigman 5. sırada. Yani İsveç bu şarkıyla seçilirse Özgün yapacak hiçbir şey yok. Tabii. Tamam, demokratik olarak seçilme hakkı var ama bu kadar üst üste. Bir de niye hep güvenli limanlara gidiyor yarışma, o da garip. Sakin, Zaten küçük. şimdi öyle bir anlattın ki sen bu geceyi. Yani İsveç'in o performansından sonra stadyuma bağlandılar ve İsveç övgüsü vardı bir saat. Saçma sapan bir şey yani. Tabii İsveç'in efsane birincilik şarkısı söylendi. Waterloo. Niye? Bayağı bilinçaltına mesaj attılar.
Evet, malum ülkede 8.liğe düştü. İşte halk oylarını dünya genelinden onunla götürmeye çalışacaklar. Jürinin analizlerine bakalım. Jürinin analizlerinde de Avusturya birinci olur demişler jüride %40'la. Fransa ikinci olur demişler. İsviçre üçüncü olur demişler. Hadi bakalım. İsviçre çok başarılı yani. Evet. Çok iyiydi. Televoting'e bakınca da %52 ile İsveç, malum ülke %13 ile ikinci sırada, Estonya'da üçüncü sırada. Espresso Macchiato. Fransa'dan sürpriz bekle. Şimdi Tele'den evet. Tele'de Fransa 8 gözüküyor. Jüride 2 gözüküyor. Geliyor. Malta yok değil mi? Malta'ya bakalım hocam. Jüride kaçta? Jüride 13. sırada Malta. Televoting'de 10. sırada. 10-13 arası. Ortalarda şu an. Hı hı. Bu Portekiz rezilliği. Portekiz Tele'de sondan ikinci. 25. sırada. Jüride kaçta? Jüride de 22. sırada. Hep sonlarda yer almış. Çok kötü. Bakalım biraz sonra puanlar gelince ne olacak? Şampiyon mu yani? Yani işte Sauna diyen bir şarkı birinci olacak gözüküyor. Analizler Yani. doğruysa yani. Tabii geçen yılda birinciyi bilemedi uzun yıllar sonra. Bence bu sene gene sürpriz olacak zaten. Bekle. Geçen yılda Baby Lasagna birinci olacak diye beklerken Nimo oldu. Of, kraliçeyi de gördüm. Albanya'nın durumu ne? Hemen bakalım hocam. Jüride 6. Televoting'de de 6. 6'ya 6 gidiyor. Çok yüksek bence. Şeyde de 7'de. Ana analizlerde de 7'de. Bence Şu çok an yüksek olduğunu düşünüyorum. malum ülkeyle savaşıyor. Bakalım neler olacak. Şimdi şovlar başlıyor. Birazcık şov Evet. izleyeceğiz. İsviçre'nin Eurovision şarkılarından yapılan bir derleme. Ben de şöyle chat'e bakayım. CC kazanmalı. Malta bayağı iyiydi. Norveç, İsviçre, Fransa diyen var. Fransa kaç diyorlar. Kraliçe biraz linçlendi yarı finalin ardından. Çift başlı kartal yapınca candır can. Evet, öyle de bir Analizler sıkıntı doğru. oldu. Bazel'de sokakta kazanan İsveççe yazıyor Alper Arslan. Burada yaşayan biri olarak söylüyorum. Bir haftadır sanki ev sahibi İsveç'miş gibi her yerde İsveç reklamları var diyor. Evet Özgür, buradan anlayabiliriz o zaman. İşte anlayamadığım konu o zaten yani. Bir hava estiriliyor da. İnşallah yani Ahmet'in dediği doğru çıkar. Fransa. Ahmet duygusal bir yorum yapıyor olabilir. Fransa inanılmaz demiş ama Fransa'yı herkes çok beğendi. Fransa ilk 8'de bitirecek işte bence. Dur bakalım. Evet, şimdi zaman dolduruyoruz arkadaşlar. Yani bunlar zaman doldurma şarkıları. Tabii işte oylar toplanıyor artık. Her Evet. yerden. Ya o da zor bir şey şu anda. Şimdi 37 ülkeye canlı bağlanılacak ve hepsinin hazır Tabii. olması gerekiyor. Şimdi Tabii. arkada Martin Österdal krizdedir. Sıkıntı var mı? İnternet koptu mu falan filan. Tabii. Yani o kulis heyecanı inanılmaz.
Evet, o gün kelleci bu gece Avusturya CC kazanmazsa bir daha izlemem diyor. İsveç kazanırsa son yıllarda yaşayan en kötü birincilik olmuş olacak diyor Talha. Ne diyorsun Özgün? Valla ben en kötü birinciliğim benim şeydi. Netta'dır. Net 2019. Çünkü Hı o hı. şarkıdan sonra hiçbir şey olmadı. Yani kimse tavuk gibi gıdaklamıyor. O şarkıyı Doğru. söylemiyor yani. Ben görmedim. Hı hı. Ama bir Salvador Sobral çok kötü bulunur ama Portekiz'in şarkısı hala Doğru. dinleyen bir kitle var. Efsanedir. Tabii. Amor Perdois. Evet, şarkılar. Üst üste şarkılar söyleniyor. Yani bu Bu kısım dönemleri güzeldi ya. artık bu kısım abi dondu değil mi şu anda? Ben çünkü çok özür dilerim. Kulaklığımın şarjı bitti de. Bir süre şimdi açık yapacağım. Sahne şovu bence Lüksemburg ya. Enes Talha. Net Lüksemburg. Çok iyi sahne yaptı. İkinci de JJ. Kusura bakmayın, biraz hızlandırıyorum. Çünkü kulaklığımın şarjı bitti. O nedenle Arnavutluk alınsa çok mutlu olacak demiş. Arnavutluk ama alamaz bence. Sahne Ya ben şovu direkt, yanlı... Pardon hocam. Heh. sahne şovu direkt Finlandiya diyorlar bu arada. Ben yanlı değilim. Ben gerçekten Lüksemburg'u sevdim ya. Niye saçmalansın ki? Yok, Özgün kendi fikrini söylüyorsun. Yani. Yapacak bir şey yok. Bence güzeldi yani. Kötü de yapmadı kız performansını. Bence de gayet başarılıydı. Şimdi yani işte genel olarak parçaların çıkış zamanından itibaren arkadaşlar izledikleri için bu geceki performansı değerlendirmiyor olabilirler. Bir parçayı ilk baştan seviyor olabilirsiniz ama son hali bambaşka hale gelebiliyor. Finlandiya. Sahne şovu direkt Malta diyorlar. Lüksemburg'u beğenen var, beğenmeyen var. Litvanya'yı beğenen var. Abi hemen linçlemeyin. Yunanistan fena değildi bence diyen var. Şarkıcı iyiydi. Ona bir şey diyemem. İsrail ve Yunanistan'ı görmek istemiyorum. İlk 5'te demiş. Sauna yazıyorlar. Finlandiya ateş attı sahneye, bence en iyi oydu diyorlar. Hiçbiri bir hadise etmez diyorlar. Estonya keyifliydi. Özgün hocam na 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 deyip durdu. Sıkıldım haydi diyor. Başka bara bara bastu bastu diye bağıranlar var chatte. Polonya keşke bir olsa diyorlar. Polonya iyiydi bu arada. Arnavutluk alsın Allah'ım dua ediyorum diyen var. İtalya, Estonya. Estonya'dan bahseden var. San Marino temsilcisi törene yeşil ve kırmızı beyaz siyah kıyafetle çıkmış. Finlandiya'da ses yoktu diyorlar. İsrail, Yani şimdi İsveç kazanırsa net senaryo derim demişler. Özgün bak. ya şey de var hocam şimdi Erika Wigman Finlandiya'yı temsil ediyor ama Finlandiya halkı İsveç'i destekliyor. O da Çünkü iyi. İsveç'i destekleyen yani İsveç temsil eden de Finlandiyalı olduğu için. Şimdi Erika Wigman kendi vatandaşlarına karşı savaşıyor gibi bir durum oluştu. Yunanistan'a oy verin diyor Nikoç. Tabii şu an oylama başladı. Daha doğrusu oylanıyor. Siz de oy kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Özgün sen oy kullanmışsındır tahmin ediyorum. Kullandım. Zaten 3 ülkemi de söyledim yani. Evet. Bir şey attım. Bir tane CC'ye, bir tane Fransa'ya, bir de Arnavutluğa attım. 3 oy kullandım. Hı-hı. Tabii 99 sentim gitti. Üçüne de. Chat'te bütün ülkelerden insanlar olabilir arkadaşlar. Saygı duyacağız. Düşüncemiz ne olursa olsun yapacak bir şey yok. Yani bu bir yarışma olarak düşünmezsek o zaman hepimiz yanılmış olduk.
Fikirlerimizi zaten açık açık bütün yayın boyunca söyledik. Daha ne yapalım? Evet. Boyları Arnavutluğa basın diyor İsmail. Fransa'yı oy attım diyor Edgar. Valla ben verdim Arnavut'la. Malta diyor Feyza. Bir oy bir candır arkadaşlar diyor. Ben Evet. Fransa'ya atıyorum. Bayağı Fransa'ya atan var. Ben de Fransa'yı çok beğendim bu arada Özgün. Çok güzel tabii Luan. Ya iyi ki katıldı. Evet. Gerçekten iz bırakacak. O kıymetli bir şey onun için. Ya Barbara Pravi gibi unutulmazlar arasına da girebilir. Ed Sheeran Fransa'ya destek vermiş Instagram'dan bu arada. Drama Queen yazıyor. Ortalık yangın yer Özgün. Olabilir. Gönlümün birincisi İsviçre demişler. Ah Tarkan olacaktı demiş senatör. Fransa'ya verin, Norveççiyim Fransa'ya. Bayağı Fransa temsilcilerine destekleyenler var. Beyond Tears kaçırıyorsunuz. Evet. Azerbaycan. Ya bu şarkıyı biz yarışırken dinledik arkadaşlar ya Emre Hoca'yla. Ruslan Ali Mirza diyor ki Azerbaycanlıyan İsrail temsilcisi YouTube'a bile reklam koymuş. Azerice konuşuyor demiş. İnanılmaz çalışıyorlar gerçekten. Zaten yarı Azeriymiş Şuval. Ben bilmiyordum. Öyle mi? Evet. Bu da ilginç. Bir destek için her şey yapılıyor arkadaşlar. Böyle bu iş. Hollanda da çok iyi diyor. Bir oy 42 lira. 99 sent evet. Tamam. Evet. Bakalım Estonya'ya beğenenler. Belçika kampanya başlatmış Filistin'le alakalı. O nedenle Belçika yok gördüğünüz gibi. Direkt elemişler. 2 yıldır devam ediyor o kampanya. Yani istemiyorlar malum ülkeyi. Almanya ya o zaman biz niye Rusya'yı almıyoruz dediler. Evet güzel. Şarkı kötü değildi zaten. İsveç 1, Yunanistan 2 olur. Yani göreceğiz bakalım. Times Meydanı'na reklam verdiler adamlar diyor Tamerlano. Nikolic elinden geleni yapıyor Yunanistan'a. 17 numaraya puan istiyor. Fransa, Polonya, Ukrayna, Almanya. Perşembe günü 43 TL'yi kullandım. Bugün 45 olmuş diyor. Ya hocam benim bir arkadaşım var. Tüm maaşını yatırmış oylamaya. 20 oy. Yok artık. Tabii. Salı, Perşembe 20 oy kullandı. Bugün de 20 oy kullandı. Vay maşallah. Bir de eşinin de telefonundan kullanmış. 20'şer oylar. Evet. Bu arada chatte Türkiye'nin dönmesini isteyen çok arkadaşımız var. Çok güzel olur diyorlar. Güzel olmaz mıydı gerçekten yani? Yarı finalde kalalım tabii. ama. Olalım biz ya. yıllardır bu yayını yapıyoruz. Yani bir Türk temsilcimizi desteklemekten onur duyardık herhalde. Geçen Hollanda'da boşu boşuna diskalifiye olmadı diyor Canan. Doğru. Ya saçma ama ben dinledikçe İtalya'nın şarkısını çok sevdim. Hatta müzikal açıdan en sevdiklerimden biri oldu diyor Mel. Tabii ki. Avusturya, Fransa, İsviçre. Üçlüsü o günün. İsrail'e ses verin. Hepiniz Azerbaycan. İsrail'e ses verin. Hepiniz Azerbaycanlı şarkıcı diyor. Puan isteyenler var. Volt 13 isteyen var. Vistehan gördüğünüz gibi Finlandiya'ya destek istiyor chatimizden Özgün. Evet. Bu arada bayağı global bir chat'e dönüştük yayında. Zarya'nın da geldi. Pınar Hanım yazmış chat'e. Zarya da diyor ki Avusturya, Fransa, İsveç. Avusturya, Fransa, İsveç. Biliyorsun küçük Zarya. Küçük Eurovision fanı. 7 yaşındaki. Zarya'ya selamlar. Lütfen anlatır mısınız? Oy nasıl vereceğim diyor bir arkadaşımız Hüseyin. Özgür. Aşağıda yazıyor ekranda. ESC.vote. ESC vote. Bir linki atsana Özgün. Tamamdır. Arkadaşlar oy vermek isteyenler olabilir. Versinler. Bu siteden atılıyor evet. Batuhan Pesen, Estonya, İsveç, Danimarka, Malta olur demiş. ESC.vote arkadaşlar buradan kullanabilirsiniz. Raven bence dönmemek daha iyi. Rezil olurduk bence. Alakası yok.
Bence rezil falan olmayız. Gayet de başarılı olur. Ya 2013'ten sonra işte Serhat abi katıldı. Serhat Açıbaşalıoğlu. Bayağı da iyi temsil etti 2 defa. Ve Ant denedi. Neşe denedi. Ya Türkiye Onlar da iyiydi. yani 2000 sonrasında katıldığı hiçbir şeyde rezil falan olmadı yani. Çok net. Hiçbir zaman. Emre Hocam, siz kendiniz Eurovision'u sadece müzik ve görsel bir yarışma gibi baktığınız zaman müzisyen olarak birinci kimi seçerdiniz jüride olsaydınız? Ben bu söyledim ya. Ben CC'nin şampiyon olmasını isterdim. Ama bu geceki performanslar arasında Luen çok iyi, İsviçre çok iyi. Ben birazcık vokal performansa bakardım. Ama beni eğlendiren, yani çok eğlendim bu gece, kimle eğlendim dersem, ve yani bilmem, biraz arada kalırım yani. Ben bu senenin şarkıcılarını çok başarılı bulmuyorum açıkçası. İspanya'nın şarkıcısı çok iyi bir şarkıcıydı ama şarkı iyi değil. Mesela yani böyle bir şey var. Çok iyi şarkıcı var ama çok iyi şarkısı yok. Bu senenin problemi o zaten. Ya bir tane parça böyle korkunç öne çıkmıyor o nedenle. Evet. Emre Hocam, Arnavutluk ilk 10 yaparsa yayın yapmayacağınız sözünüz hala geçerli mi? Evet. Göreceksiniz. Nasıl inat ediyorum değil mi? Bir de 10. olacak. Ondan sonra ne yapacağız? Yayın yapmayacağız mı? Bir de şampiyon oluyormuş hocam. Her İyice. şey iyice artık. O zaman sonsuza dek müziği bıraktım açıklaması geliyor işte. Sıkıntı yok gerçekten. Gaz işte. Bak, eğleniyoruz hep beraber. Ne olacaksa bu kadar ciddiye alınacak bir şey değil yani sonuçta. Bir de ironi yapmak, şey yapmak çok eğlenceli. Tabii ki. Yani Evet, bir challenge yaratıyoruz. Eğleniyoruz kendi aramızda. Bakalım ne olacak diye işte. Bizimkiler geliyor hocam. Büyük şampiyonlar. Kim bizimkiler? Finlandiya vote. Finland vote 13. Vistehan gene yazmış. Yani bizimkiler Allah, deliler geldi. Yandık. 2004, 2003, 23. Deliler geldi, yandık. 2024, 2023. Evet. Boks maçımız başlıyor. Challenge'ımız. Alper Aslan, bu benim listemde. İsveç. Senin listen. Alper Aslan diyor ki 1 İsveç, 2 Finlandiya, 3 Avusturya, 4 İsviçre, 5 Estonya, 6 Fransa, 7 İzlanda, 8 İspanya. Peki, güzel liste. Nuriye Javadova diyor ki bu arada sürekli dinleyince bazı şarkılar sarıyor. Aynen öyle. Evet, Sude diyor ki hiçbir zaman rezil olmadık. Ben 2000 sonrasında tabii ki şeyden, yani çok iyi şarkılar var arada 2000'lere kadar. Ama 2000 sonrasında artık çok profesyonel yaklaşmaya başlamıştık. Gerçekten çok iyiydi artık. Giden şarkıcı kalitesi şarkılar, oraya harcanan emek falan o kadar yükselmiştik ki artık. Yani Athena başarılı oldu, Manga başarılı oldu, abi kim gitse başarılı oldu. Bir Yüksek Sadakat galiba ilk turda elenmişti. Evet. Onun dışında hepsi çok derece yaparak sürekli geliyordu yani. Türkiye'nin ilk 3, ilk 5 sürekli burada yer alması bence büyük başarıdır. Bu iş böyle zaten. Şimdi bu gece Fransa ilk 5 yaparsa kız herhalde uyuyamaz. Ya bir de 2005 olayı vardı. Tam da 20 yıl oldu ya üzerinden. Rimi Rimiley'de sıkıntı yaşadık. Çünkü neden? Zaten Gülseren gitmek istemiyordu. Şarkı ona ait bir şarkı değildi. Orada zaten zorunlu olarak çok yükseklerde yer almadık. Evet. Hicran diyor ki İsveç'e oy vermeyin, kazanmasın diyor. Allah Allah. Çok iyi ya. Sibel Tüzün de eğlenmişti diyor oynar başlık. Yok, Sibel Tüzün finalde Hayır, yarıştı. onun döneminde şey yoktu ki zaten elenme benim bildiğim. Direkt zaten finaldeydi Sibel Tüzün. Biz aşırı iyiydik ya. Çok özlüyorum. Bence de arada. Ich komme. Ich komme bu gece. Zirvede bıraktık diyelim diyesi. İK olma işi iyiydi. 1080 izleyince o fark hissediliyor bence de. Bu şov Yok. ya. Şimdi ekranda olanları da izliyorum da. Ben de bakayım. Mashup yapmışlardı hocam 2 şarkıyı da. Ben de izleyeyim bakayım. Yeşilli Adam.
Bu arada bu adam göbekli değil de göbek yapmış. O nedenle kameraya dikkat edin. Hem uzak açıda hem de göbek üstünden çekiyorlar sürekli. Bakın. Dikkat edin. Mükemmel değil mi? Allah burada yakaladı. Arkadaş kazandığı seni hatırlıyorsan bayağı kaslıydı. Allah'ım ya. Evet. Özgün Bey'e soruyorum demiş Tachibo. Arnavutluk kaç bitirir diyor. İlk 5. 5, 4, 3 gibi bekliyorum ben. Arnavutluk evet Özgün'e göre ilk 5 diyor. Yok hocam göbekliği de hep yok ya. Kazandığında bu kadar değildi. Bira göbeği hocam demişler. Allah'ım ya. Pulse Klein görmek isterdik burada diyor. Vay be Nedim ya. Evet. Çok doğru. Evet Nikoç elinden geleni yapıyor chatten. O istiyor Yunanistan ama hiç tahmin etmiyorum bu gece buradan o çıkacağını. Evet. 1 Avusturya, 2 Switzerland, 3 Albanya demiş Z. Bu arada ilginç bir yorum var Geltoy'dan. Özgün, İsveç birinci olmak istemez. Yeniden gelecek yıl masraf geçen sene Malmö'deydi diyor. Zaten açıklama yaptı İsveç televizyonu. Daha küçük bir yarışma yapacağız dedi. Yani küçük bütçeli. Daha şeyli. İşte Stockholm ve de Östenburg'da böyle küçük bir yarışma yapacağını söyledi. Özgün bu arada Sparks'u diyor ki İsveç zaten birinci olursa da ev sahipliği yapmayacağını açıklamış diyor. Yok Stockholm'da yapacağız dediler ya. Bir Stockholm dediler bir de yani yapacağını söyledi ev sahipliğini de. Eskisi kadar çok para harcamayacağını söyledi. Etkinliğe. Daha konser kafası bir şey olacaktır. Evet. Vistehan Finland vote 13. I love you Turkey demiş. We love you Vistehan. Thank you so much. Türkiye'nin yarışmaya geri dön. Birlikte güçlüyüz. Allah verdiği ama biz orada yalnız bıraktınız. Yansınız ya. Azerbaycan başka yani hakikaten. Kraliçemiz de geldi. Yasuke'ye söylemiştim bununla alakalı. Daha önce tekrar konusu geçmiştim. Hocam en sevdiğiniz 3 Eurovision performansı hangisi? Sabine Babayeva. Mükemmel performans. Gerçekten efsane. Ben Athena'nın performansını da çok seviyorum bu arada. Geçen Manga'nınki de çok iyi bu arada. Tabii ki Sertab Erener. Yunanistan olayı ne harbiden diyorlar Esiller Anava'da. Yunanistan'ın şarkısı geçmiş dönemdeki bir yani nasıl diyeyim size tarihi bir şeyi anlatıyor kendilerince. O tarihte bizle ilgili yani Türklerle alakalı falan filan. Dikkate alacağınız bir şey değil bence. Lorin hocam diyorlar. Ne oluyor bakalım şu anda ben de bir izleyeyim şovu. Allah. Kim bunlar Özgün? Yapıyorlar hocam. Bu Instruments and Eurovision yani Eurovision'daki müzik aletleriyle alakalı bir bölüm geçti. Yani işte Şimdi ara bölümden sonra Nimo gelecek. Nimo da yepyeni şarkısını seslendirecek. Hadi seslendirse sonra artık puanlama başlasın ya. Tabii. Yeter. Zaten az kaldı şimdi. Şu bölüm enstrümanlar bölüm geçtikten sonra Nimo geliyor. Çok özel bir ayakkabı ve çok özel bir kıyafet hazırlatmış. Bir de saçları da çok özel bir saç olacak. Az önce sakladı ya şimdi o sakladığı peruktan kurtulacak ve farklı bir saçla çıkacak. Hep diyoruz ya stil adamı diye Nimo.
Vay. Şevlovski diyor ki evet kim anlatır şu an Eurovision'a katılsak diyor. Vay. Anlatıcı mı? Evet. Kim anlatabilir acaba? Ya Eurovision'da çok alakalı birisi olması lazım. Acun Ilıcalı yazmışlar. Güzel. Onları bir saat kaldı. Çok kötü bu arada göre. Bir saat kaldı tabii. Çok uzattılar yazıyor. Çok fena uykum geldi. Başlasın diyor nesi. Dur daha uyuma nesi. Ermenistan Don't Damage şarkısı 2015 yılında yapmıştı. Boyun ölçüsünde almıştı. 15-26 derece almıştı diyor. Güzel bir tarihi bilgi. Teşekkürler. Arnavutlu hala be. Aleyna Tilki gitsin. Ben öyle demiştim. Ukrayna kazanır. Bence kazanmaz bu sene artık Ukrayna. Arkadaşlar Azerbaycan'ın Ram Video şarkısını nasıl buldunuz? Maalesef vokalist de Allah verdiği Eva diyor. Yani bence iyi bir vokaldi. Analizini de yapmıştım zaten. Ama bilemiyorum yani. Bugün dinlediğimiz birçok şarkıdan sonra Mamagama finalde olmalıydı bence. Evet, Nimo yepyeni şarkısı seslendiriyor bu arada. Haydi bakalım izleyelim. Yayını da şey yapalım. Yani bir yandan da yayını takip ediyoruz. Bu Nimo mu? Evet hocam. Allah'ım yarabbim. Niye bu kadar mastering'i düşük bir şarkı bu ya? Ama bu ne ya? Melodisi resmen çakma. Allah. Şu sahneleri her gördüğümde düşecek diye korkuyorum ya. Anam. Herhalde beline bir şey yapıyorlardır. O ip gibi şeylerden. Of düştü. Yapıyorlar yapmasalar. O stilettoyla da zor düşmek yani o şeyde. Bu arada şarkıda da bir cacık yok ha. Çok kötü bir şarkı yani. İşte pop opera. Niye? Vasat. Allah'ım bu ne Özgün. İşte bu artık tanıtım alanına döndü hocam Eurovision. Çok kötü ama ya. Loreen de yeni şarkısını tanıtmıştı geçen yıl. Bu yılda Nemo yeni şarkısını tanıtıyor. Abi şimdi Loreen'le yani nasıl kıyaslayabiliriz ya? Ya kıyaslanamayacak kadar fark var. Yani biz bir de geçen sene Loreen'in şarkısını beğenmedik falan. Yani Loreen yatarak söylemişti bir de. Hatırlarsınız işte. yani Full yatarak söyledi. bir şey değil mi yani geçen sene keşke geri dönsem derim ki Loreen sen nasıl bir kraliçesin? Ya şu şarkıyı dinledikten sonra. İşte bu rock operacıların ya da pop operacıların en büyük problemi hocam şey. Yani bir şarkıları çok iyi yapıyorlar. Devamı Evet. çok zorlanıyor. Yok. Ya çok hit çıkaramıyorsunuz. Yani işte sahne şovunu zorluyor ama sonuç yok. İşte Dimash'ta da var aynı şey. Yani bir opera song to bulamıyor. Hep ikonik şarkılar kalıyor akıllarda. Kolay değil.
Nemo keşke kariyeri boyunca kodu söyleyeymiş. Bu arada Nemo'nun kazanmasının bir anlamı kalmadı. Hayda. Keşke bu şarkıyı 2 hafta önce söyleseydi de hocam. Funda bunu söyleseydi. Funda bunu dehşet okur. Finalde. Yani adamın parçalarını patlatan çünkü Funda Funda. Kayacık oldu açıkçası. Hiç akmadı, çok sıkıcı şarkı. Tek kelimeyle berbat, bayağı chat Özgün gömdü bu arada. Evet, hiç sevilmedi. Hiç sevilmedi. Konumuz. İstikrarsız diyor. Denemiş ama olmamış. LGBT olmasa bunlar şarkıcı olamaz. Gerçi diyorum ya, yani birçok lobinin bir araya gelmiş hali. Bu arada oy kullanmak için hocam son 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra geri sayıma geçilecek. Hadi Son artık. Artık bitiyor. Biraz sonra puanlamaya geçeceğiz. Bence en zevkli kısım zaten Eurovision'da bu. Şu anda bir aksama yok. 7 dakika sonra puanlama başlayacak. Yani jürinin. Bastu. Bu nasıl bir şarkıdır ya? Bir diyor ki Dimash son şarkısı Tao işinde resmen poptu. Çok kötüydü. Sesi hiç göstermemiş kendini diyor. Ya demek istediğimde zaten Opera Song 2 havası bir şarkı bulamıyorlar. Nemo da öyle. Ya bir kod yazılamıyor tekrar. Evet. Çok ikonik kalıyor. Toplam kaç oy alınıyor diyor bu yarışmada diyor. 1 milyon var mıdır diye bir arkadaşımız sormuş. Oy sayıları mı? Evet, toplam onu kaç hiç tane? Hiç araştırmadım. İlginç. Yani bir kişi 20 oy kullanabiliyor toplamda. 20 SMS ya da 20 internet oyu kullanabiliyor. Ama hiç araştırmadım bugüne kadar. Araştıracağım. Ufuk Abay diyor ki Emre Bey 15 yıldır müzisyenim. Bu organizasyonun müzikle değil başka şeylerle alakası olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ya tam o kadar değil yani. O kadar şey değil. Hani müzikle hiçbir alakası yok diyemeyiz. Çünkü çok iyi şarkıcılar var. Çok iyi şovlar var yani. Mesela bugünkü İsviçre bayağı iyi bir şarkıcı ve çok iyi, güzel bir sahne gösterisiydi. Ama hepsinde aynı istikrarı yakalayamıyorsunuz. Yani birçok şeyde bir o kadar kötüsü, felaketse. Onu da söylüyoruz zaten. Hani yayın boyunca izlediyseniz ya berbat olan çok şey varken çok başarılı olan şey de var. O nedenle yani %100 müzik yarışmasıdır da diyemezsiniz. %100 bir şov yarışmasıdır da diyemezsiniz. Zaten ben katılan yani röportaj yaptım Eurovision şarkıcılarına da soruyorum bunu yani. Louen'e sordum mesela bu sene. Ya şov mu dedim sizce Eurovision yoksa müzik yarışması mı? Karışık dedi o da. Ne biri ne öbürü. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Eurovision'un izlenmelerinin bakın şu anda Eurovision YouTube kanalında şu an 1.130.000 kişi izliyor aynı anda. Bütün şovu. Düşünebiliyor musunuz? 1.130.000 kişi. Yani bunun artmasının sebeplerinin bir numarası şovun artması. Gerçekten ilginç yani. İnsanların ne sevdiği de bir başka bir durum yani dünyada. Şevlovski diyor ki Özgün, biz neden hep yeni şarkıcılarımızı gönderiyorduk? Ben İngiltere'nin Depeche Mode'u gönderdiğini görmedim hiç mesela. Diğerleri ülke finali yapıyor. Tercihti. Ama şu da var. Tabii orada da. Şimdi Sertab katıldığı dönemde zaten bunu TRT çok istiyordu. Türk müziğini en iyiler tanısın diye. Zaten elinizdeki en iyi sesleri de yolladınız bir döneme kadar. Hadiseden sonra da rockçıları yolladınız, en iyi rockçıları. Tanıtıma katkısı oldu mu? Oldu. Tabii. Ama Işıl Kocaoğlu evet. diyor ki Eurovision is just for fun. All we need is sauna. Mesela bir de Depeche Mode'u yollamak belli bir yerden sonra da gereksizleşti. Britanya için. Çünkü Hocam ne şarkıcılar diyorlar. 2x alıyorum şimdi. Zaten arada alıyorum ya ben 2x'e. Alıyorum da donuyor sonradan.
Galiba yakaladık bir yerlerden. Şu an 2x'i aldım. Bak hala normale dönmedi. Çok donuyor. Şimdi geldi. İdare edin artık. Finale geliyor galiba. Evet, şimdi jüri puanlamasına geçilecek az sonra. Kapatılacak oylama. Evet. Tam 1 dakika kaldı. Geri sayım başlıyor. Yenileyim mi şu Eurovision sayfasını ya? Bir saniye yeniliyorum arkadaşlar bunu. Heh, şimdi daha iyi oldu. Bayağı gerideymiş abi bu. Tekrar bir çarpı 2 yapalım. O oylama bitti arkadaşlar. Nihayet kurtulduk oylamadan. Tamam şimdi. Bayağı gerideymiş ya. Özgün şuraya bak, saatlerdir ileri alıyorum. Tamam şimdi geldik. Şu an senkronladık. Tamam. Şimdi sesi ayarladım. Tamam. Tamam şu an okey. Herkes tabii ayakta. Yok, ses sekmesini hallettim, merak etmeyin. Evet, ben de izlemeye başlıyorum Özgün. Evet. Şimdi bakalım jüriler ne demiş. Anam. Beautifully. Çok eğlenceli. Adam gitar çalıyor Özgün. Evet. Bayağı çalıp söyleyecek neredeyse. ...200 people. Şu an 200 milyon kişi izliyor mu yani bu yarışmayı? Evet. 160-200 milyon arası izleyicisi var Eurovision'un. Çünkü televizyondan da izleniyor ya. Ülke kanallarından. Yani 200 milyon kişiye ulaşıyordur da 200 milyon kişi izliyor mudur onu bilemem. Ben sanmıyorum. Ratingler tabii sayılıyor. Ya 150'yi buluyor net hocam. Onu biliyoruz da. Bu arada Stefan Rapp, efsane Almanya'nın direktörü. Kızın sesi kısılmış ya. Bu arada bu sabah da 4 saat yayın yaptılar ya hocam. Prova. Perişan olmuş ya. Dün akşam 22'de de vardı. Orada kızın Sürekli provadalar. Bu sefer beğenmedim bu kıyafeti, haberin olsun. Ya bundan önceki renkleri daha güzeldi. Bu nedir o ya? Hadi abi hadi ya. Yine Martin'e döndük hocam. Yuh var mı bakalım? Hadi good to go. Hadi. 10 saattir bekliyoruz. Artık ya. Konuşturmuyorlar ya, yuhlanmıyor o yüzden. Evet, parmak işareti yapıyor herkese, tamam diyor. Evet, geliyor Özgün. Hazır mısın? Evet hocam, heyecanlıyım. Bakalım 37 ülke. Sabahlar olmasın. Tabii. İlk önce İsveç'le başladılar. Evet. Kime verir sence? Valla Finlandiya'yı verirse çok gülerim de. Bence Finlandiya verebilir. Yok, 6 vermiş. İsviçre'ye 10 vermiş Özgün. Evet. Bu gece yeni bir şampiyon mu geliyor yoksa?
Şimdi bunlar jüri puanları olduğu için jüriye de çok benim güvenim yok. Avusturya'ya verdi Özgün. JJ başladı. Evet. Hadi haydi Cecoş. Haydi Cecoş. Azerbaycan. Safura. Hadi bakalım. Safura mı? Aa, Safura. Kadın şarap gibi iş yaşlanmıyor hocam ya. Evet. İtalya 10 almış. İsviçre 1. İspanya 5. Ukrayna 8. Portekiz 6 Özgün, inanamıyorum. Sinirim bozuldu. İsveç deme. İsrail'e verdi Azerbaycan ya. Şaka gibi abi. Tabi yarı Azeri diye tanıtım yapılınca. Yani Jüri ama sevdi. yani. Neyse, hiçbir şey demeyeceğim. Acaba biz katılsaydık Türkiye'ye mi verirdi, İsrail'e mi? Yani onu bilemeyeceğiz. Orada da çok kavga ederdik. Bakalım Malta 10 puan Yunanistan'a. Yine komşulara. Fransa 8 aldı ilk defa Özgün. Bu arada İsveç İsviçre herkesten bir puan alıyor. O da İsveç 1 almış Özgün. Bastu'nun hali nedir? Yani şimdi jüri olduğu için televotta çok tarz olabilir. Hadi be. Ermenistan'a verdi. Allah'ım ya. Bu ne saçma bir oylama Özgün. Yani Saçma. aslında verilebilir. Oranın telefon hattına sahip olduğunuz zaman televotta da kullanabiliyorsunuz. Orada jüriyle de anlaşma da yapabilirsiniz. Belki orada jürilerin bağlantısı var. Hayır, jüri puanlarının bu kadar anlamsız fark olur mu ya? Hepsi başka bir şey veriyor. Baksana bak. İsviçre gene 10 aldı. Mesela Hollanda kendi komşusuna 2 verdi Fransa'ya. İsviçre'ye 10 verdi. Ya bu Portekiz'in aldığı puanlar nedir Allah'ını seversen ya Özgün? Ben de anlamadım. Yani benim dayanamadığım bir şarkıydı. Ama demek ki Avusturya jüriler öyle aldı. düşünüyor. JJ çok erken açmaya başladı Özgün. Onu söyleyeyim. Çok erken açıyor farkı. Çok erken. Bu arada 1-2 farkında mısın? İsviçre 2'de şu anda. Evet. Beklendiği gibi oluyor. Sadece Fransa biraz şok etkisinde. Dur bakalım nasıl gidecek başka. Şu an Fransa ilk 8'de ama. Doğru mu? Yo, hayır, bir saniye. Avusturya 10 almış. İsviçre 8 Özgün. Evet. Büyük şoklar var. Vay, neler olacak ya. Hayda. Çok anlamsız. Şimdi 1 numara Avusturya, 3 numara İtalya. 4'te Fransa var tabii. Hadi bakalım, Ermenistan'a bağlandılar şimdi. Ermenistan'a biraz önce kim puan vermişti abi? Malta vermişti değil mi? Kim vermişti biraz önce? Malta vermişti, evet. Malta vermişti. O onlara 5 vermiş. Finlandiya'ya 10 vermiş bu arada. İsveç'e vermiş. İsviçre'ye vermiş. Luen aldı. Fransa da yukarı çıktı Özgün. Evet. Ya şu an tek sürpriz İsviçre, farkındaysan. Evet. Zaten sevileceğini söylemiştik. Bu arada İspanya dümdüz oldu ya Özgün gene. Evet. İspanya'ya hiç kimse puan vermiyor Özgün. Çok büyük farklar oluştu ya. Bu arada İsrail'e kimse puan vermemiş, farkında mısın?
Evet, jürilerde bir şey var. Bayağı düşük almış. İsrail'e harcıyorlar malum ülkeyi. Evet. Gene Fransa aldı. Lohen geliyor Özgün. Evet. Lohen geliyor. Her geçen saniye Lohen yükseliyor. San Marino İtalya'ya verir her zaman gibi. Hiç sekmez. İsviçre 10 geldi. İtalya abi hiç bakma. Ee, İtalya. İtalya. İtalya işte. Hiç bak. Abi bu kadar komik bir şey olmaz ki Özgün ya. San Marino İtalya'nın bir Yani krallığı yani. yani San Marino 300 yıldır falan İtalya'ya 12 puan veriyor. 3000 yıl daha verecek galiba. Ukrayna. Aha United Kingdom onu almış Özgün. Sürprize bak. Fransa'ya verecek Özgün. İsveç de Valla var. Yoksa İsveç mi? CC? CC. Ne alaka ya? Hiç bağlantı var mı ya? Arkadaş Germany listede yok listede. Kendi kendine 12 puan verdiler. Stefan Raab çok sevindi tabii. Yalnız çok dağınık jüri oyları çok. Karman çorman. İsveç'e 10 puan vermişler Özgün. Finlandiya 8. O baya Baltık Show var. Norveç tabii. Bir de 2014'ten beri ilk defa Baltık ülkeleri eksiksiz katılıyor ya. Çok Yarı komik finalde değil. elenen olmadı. Finlandiya 8, İsveç 10. Kim kaldı? Aa iyi Avusturya. bari. İyi bari CC yürüdü aradan. Evet. Güzel. Avusturya. Yalnız İsviçre inanılmaz puan aldı ya. İyi hissediyoruz. Hadi devam et devam. Nasıl hissedeceğiz? Hadi. Oğlum ne kadar dengesiz puanlar. 10'ar puan fark var Özgün bütün şeyler arasında. Farkında mısın? Tabii çok diken üzerinde. Çok uzaklar yani. Garip. Avusturya şimdi. Boşa düşüyor şimdi. Tabii. Malta'ya 10 verdi. Danimarka'ya 8 verdi. Fransa'ya 6, İsveç'e 5. Kime verecek? Ya İtalya da diyebilir. İtalya Özgün. Almanya dersen olur. Evet, o da olabilir. Finlandiya'ya verdi. Erika. Hiç Erika'ya düşünmedik. verdi. Tabii. Erika'ya. Kaçta Erika? İlk 5'e geldi mi Erika sana? Hadi buyurun. Beşinci sıraya geldi, evet. Fransa. Arkada koca Eiffel Kulesi çok komik durmamış mı? Bir de Paris deyince Eiffel. Ya çok saçma olmuş ama görüntü. Lobiler çalışmış. Ermenistan, Evet. Yunanistan, İsrail. Yani Tabii. komedi tablosu. Avusturya mı veriyor yoksa? Bak bakayım. Albanya. Süper. Özgün ilk defa Albanya bir puan aldı. Yani Güzel son güzel. evet. Ya, gördüğün gibi ben bunu demiştim sana. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Yani bu kadar güzel bir şarkıyı lobiler harcar demiştim. Harcadı işte. Hiç acımadılar. Çok tatlı. İtalya'nın sunucusu. Evet. Bu kim be?
Oğlum bari Avusturya'ya verin lan. Estonya'ya 10 puan vermiş Özgün İtalya. Maçı atıyor. Tabii Espresso Macchiato'nun ana vatanı. Allah'ım ya. Kingdom. Ay rezalete bak ya. Allah'ım çok komik o. Özgün. Tabii ağlayarak karşılıyorlar. Ve çünkü geldikleri noktaya bak. 6.'lığa çıktılar. Ya bir de Fransa'ya oy vermiyorlar yani hiç. O da bir dengesiz. Tabii. Portekiz. Good evening. Ah iyi Hollanda ya. Kraliçe. Vermiş mi Avusturya'ya? 6 puan vermiş. İsviçre'ye vermiş. İspanya. İtalya. Allah'ım şu İtalya'da ne buldular ya bunlar? Ne buldular abi bu İtalya'da da buna veriyorlar sürekli bu puanları. Saçma değil mi ya? Sana garip gelmiyor mu? Yani. Bu kadar jüri oy alacak bir şey yok ki. Hadi Serap. Hadi. Oo, İsviçre gene puan almış. İtalya 8. Artık İsviçre arayı açıyor. Ya jüri İsviçre'ye veriyor normal. Bence başarılı. Bakalım ne olacak. Hayda. Manasız Komşuya. bir, Tabii. yani manasız bir 12 puan. Komşular seviliyor. Ya çok manasız puanlar var ya. Zavallı Kroaşya. Elediler bunları. Ben olsam protesto ederdim. CC'ye 10 vermişler. Yani. İsrail 6 almış. Kroaçya herhalde komşuya verir İtalya'ya. Allah'ım ya Rabbim nedir bu İtalyan manyaklığı ben çözemedim ya Özgün. Harbi rezalet yani. Ya ben dayanamıyorum bu şarkıya. Bunlar. Gerizekalılar ya. Bu arada işte Arnavutluk 15 gidiyor jüride. Onun dışında kaldı. Ben ilk 6 demiştim. Patladım. Yok. Arnavutluk uçtu zaten. O giremez demiştim ben. İlk ona girerse bırakırım demiştim yayıncıda. Hatırlıyorsan. Tabii. Mümkün değil. Yani şu anda ilk 10'a giremeyecek gibi duruyor böyle giderse. Çok düşük. Şuraya bak abi. Avusturya'ya verecek. Evet. Avusturya. Evet. Güzel Avusturya çok kısa bir fark. İlginç. Baltık dışından bir ülkeye verdi. Küçük bir farkla öne geçti Avusturya. 1 puanla Özgün. Evet. Oha! Çok acayip gece olacak ha. Bu arada İsviçre kendi evinde şampiyon olursa ne olacak Özgün? Harika bir ev sahipliği yapar artık şeyde. Evet. Cenevre'de ya da şeyde. Başka bir şehirde. Zürih'te. İsviçre'ye verecek İrlanda Özgün bak izle. Bir saniye. İrlanda İngiltere'ye verebilir mi? Avusturya'ya gitti. Ve 12 CC'ye gidiyor. kaçtı biliyor Vay musun? be. 13 puan oldu fark. İsviçre'ye hiç puan vermemiş çünkü. Bak. Bir anda. Bu kadar dengesizlik olur mu abi? Biri İsviçre'ye 10 veriyor. Bunlar hiçbir şey vermiyor. 0 vermiş. Polonya. Hollanda 10 almış bu arada. Kim boşta abi? Fransa'ya da vermiş. İtalya'ya verecek. Yo İtalya'ya da vermiş. Kime verecek ya? Finlandiya. Almanya'ya verebilir. Komşuya. Switzerland. İsviçre. İlginç. Haydi bakalım. Ortalık karıştı. Ama Avusturya'ya da 7 verdi Özgün bu arada. Tabii. Bazen jüriler şaşırtıyor işte. Valla şu an gidişata göre CC şampiyon Özgün.
İşte Şu şeyden için korkum var, televoting'den. televot çok başka bir şey olacak zaten. Televot Avusturya'yı kırarsa mahveder. Bu arada jüri İsrail'i yok etmiş. Çok ilginç. Hiç yok İsrail, dikkat et. Evet. Bayağı Bayağı bir yani. şey Yok almış. etmişler. Bu sefer çok tepki almış artık. Sadece Azerbaycan'dan 12 alabildi. Evet. Başka 12'si yok. Bu ne ya? Balta ama Balkan Şey- Balkan'a verdi. Tamam. Hadi Komşu. normal kabul Tabii. edelim. 8 puan vermiş bu arada CC'ye. Tamam, siz de oy verin diyor. Chat'te durum ne, hemen bir bakayım şöyle. Chat karışmıştır tabii. Nasıl gidiyoruz? Nasıl gidiyor durumlar? Çok fena değil mi? Bu arada biz de yayın rekoruna doğru gidiyoruz Özgür. 1700 kişi olduk. Evet. Müthiş bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum hepinize. Burada muhteşemsiniz. CC ağlayacak gibi resmen. Gözler gitmiş. Özgün, inşallah bu sene demiştim zaten. CC şampiyon demiştim. Biz Lorin'den sonra ikinci şampiyonla da röportaj yapmış olacağız. Şampiyon olmadan önce. Böylece Tabii. biz de artık uğurlu kanal moduna doğru gelebiliriz Özgür artık. Evet. Hadi bakalım CC az kaldı. Hadi. Ama çok güçlü bir rakibi var İsviçre. Çok güçlü bence. Halk oylamasında çok alacak İsviçre Özgün. Bak göreceksin. Yani şimdi Acaba jüri işte şey CC'ye veriyor geçebilir ama mi? İsveç geçebilir mi mesela? Ondan korkum da var. İsveç yok oldu. İsveç tarihe gömüldü. Bastu o şimdi ne oldu bakalım o tahminler Özgün? Şu anda tahminlerde zaten %50'de İsveç gözüküyor. %49. Ama tahminler şu an yok. Tabii kapandı çünkü oylama kapandığı için. Game over. Bravo kız. Çok başarılıydın. Gerçekten hak ederek buradasın yani. Ben bu ilk izlediğimde de bu kızla ilgili demiştim. İlginç demiştim. Fakat hani Eurovision'un genel kitlesi ne verir bilememiştim. Çünkü bilinmez bir şey. Fakat hazırladığı sahne şovu o kadar güzel ki bambaşka bir şeye çevirdi olayı. Hocam biraz ikiye mi alsak acaba? Çok mu gerideyiz? Hep bir Aldım kızıyorlar bazen. evet. Ama kızmayın ya. Keyfinize baksanıza. Ne? 2 al, 5 al, 8 al. Aldım işte. Zaten en fazla 1 dakika falan geride kalabilir. Bu kadar. Hayır değilmiş ki. Geride değilim ki. Ha işte bu kadar. Evet analizler patladı diyor Yaren. Doğru patladı. Hayır ya, niye patladı? Ha tabii analizler patladı. Tabii. Ya tahminler patladı diyelim. Evet. Ama Estonya zaten tahminlerde 5'e yükselmiş. Tabii. o tahminlerde biliyorsunuz bu sene değil son 2 senedir patlıyorlar. 2-3 senedir durumu çok kötü. O zaten manipülasyon aslında. Bu arada İtalya, Fransa, Finlandiya, Hollanda ilk 6. Estonya denen saçmalık orada ne arıyorsan. Bu arada İspanya'ya çok yazık oldu Özgün ya. Çok yazık oldu. Çok üzücü. Ya şu anda 0 puanda. Hiç puan alamadı. Kim? İzlanda. Oha. Allah. Ne kadar tatlı. Hamile. Kalisperasas. 10 puan vermiş Avusturya'ya CC'ye. Güzel. Avusturya gidiyor. İsviçre'ye 6 vermiş. Finlandiya'ya ver be. Yok ya. Fransa. Yes. Luan. Lüen'de ilk 4'deki yerini oturttu iyice. Evet şimdi halk oylamasını bekleyecek Lüen artık. Yalnız bir şey değil mi? Puan farkları çok fazla değil Özgün. Çok değişecek yerler. Tabii. Çok Çok değişecek. diken üstü şu an Hı hı. herkes. Büyük bir fark açamadı yani şey. Bu ne ya? Almanya 10 vermiş. Başka ne vermiş?
Yok, bayağı İsrail'e hiç kimse puan vermemiş. Çok düşük. Avusturya 8 vermiş. İsviçre 7 vermiş. Sence bir kim? İtalya? Acaba Fransa. Aa, İlginç. Fransa geliyor. Küçük küçük yukarı geliyor. İtalya'yı geçti. Evet. 3 oldu. Çok fark var ama Ahmet'in dediğine doğru gidiyor mu yoksa Özgün? Ya olabilir. Halktan ne kadar aldığına bakmak lazım. Çok duygusaldı. Okuması çok başarılıydı. Ya bir de annesini kanserden kaybetmiş birisinin annesine şarkı Evet. yazması. Şimdi Kızının Çekya bakalım. şarkıda yer alması. Tabii. Kime girecek? O Komşuya gitti. Evet. yani işte. Avusturya'ya verdi mi? Yok. İsviçre'ye de vermemiş. Bunun konuyla ilgisi yok ya. Olmasaydınız daha iyiydi ya. Dedim ya, intikam aldılar abi. Acaba jüriler kanalda toplandığı zaman ne konuşuyorlar? Çok merak ettim şu an. Avusturya 8. İsviçre'ye veriyor Özgün. Acaba çok değişik de çıkabilir bir yanda. İsviçre'ye verecek. İsviçre öne geçemeyecek. Litvanya'ya verdi. Evet evet, çok değişik de verebilir. Allah'ım, bu nasıl bir saçmalık. İsviçre'ye 0 puan verdi Özgün ya. Evet. Ne kadar büyük bir dengesizlik bu abi. İspanya Portekiz'e verir mi acaba? Bakalım. Ah, Chanel, kraliçemiz. Evet. Bomboş bir sohbet. Kime verdi Özgün sence? Portekiz. Ya acaba Portekiz mi? İtalya mı? Portekiz. Yo, Switzerland. İşte buyurun. Aa, Unuttuk Svitzerland'ı. Svitzerland öne mi geçti yoksa? Yok. Bayağı fark var hala. Finland. Avusturya'ya 10 atmıştır bu ya. Göster bakayım. valla Finlandiya İsveç'e verecek hocam. Kesin. Dur bakalım. Vermemiş. Yo. Aa. Abi Avusturya'ya veriyor işte. 12 atacak Avusturya'ya, bak izle. Kendi ülkelerinden insanlar temsil ediyor İsveç'i. Vermemiş 12'yi. Bir de Norveç'e veriyormuş. Yok. Avusturya. Süper. JJ geliyor. JJ gene aldı. JJ'deki sevinç abartılı da bak. Az önce ağlıyordu. Şimdi artık Evet, iyice evet. bayılacak. Bayağı. Dünyanın öbür tarafına gidiyoruz şimdi. Şimdi intikam geliyor. İntikam. Allah Allah. Ne güzel. Sabah 9'da izliyorlar yarışmayı kahvaltıda. Konuyla ilgisi yok. Bu ne abi? Enerjiye bakın tabii. Çok dengesiz. Sabah enerjisi, 9 enerjisi saat. Şeye verdi Özgün Arnavut. Evet. Ben Arnavutluk sandım. Yunanistan'da ne ilgisi var Avustralya'nın abi? Ya böyle bir neyse bir şey diyecek. Lobi işte. Rezillik lobisi. Şimdi Almanya bakalım. Kendine puan veremeyecek. Avusturya'ya verir mi? 12 atar mı? Evet, Avusturya'ya vermemiş. Avusturya 12 verecek şimdi. Atacak 12'yi. Yeah. Evet. JJ aldı. Güzel. CC gidiyor Özgün. Evet. CC şimdi gidiyor artık. Evet.
Artık bu dakikadan sonra 200'ü buldu CC Özgün. Evet. Acaba bir pop opera şampiyonluğu gelir mi? Halka Gelir, bakacağız gelir. artık. Gelir. Rahat rahat gelir. Allah Allah. Belçika intikam soğuk yemektir. Belçika'da ortak olduğu komşusuna 3 puan veriyor. İlginç. Bazı komşu oyları çok acayip gidiyor. İntikam soğuk yenen yemektir Özgün. Tabii. Şimdi geliyor Avusturya'ya 12. Yapıştıracak. Hollanda mı yoksa? Yo. Avusturya. Evet Tamam. CC. Aldı gidiyor artık bu dakikadan sonra. Artık baygınlık seviyesi CC'yi. CC sana söylemiştim. Tabii. Malum ülkeye geldik. Şimdi Onlar da tabii. ülke. Kim 12 vermişti? Bakalım Eden Golan. cevabını alabilecek mi? Geçen senenin. Evet. Seyirciyi kesiyorlar Özgün, duydun mu? Evet. Gene yuhlamalar arasında başladık. Evet. Kime verecek? Fransa. Reis. Tabii. Tabii. Diaspora. Lobiler arası coşku yaşanıyor şu anda. Tabii. Haydi bakalım. Yazık, Almanya'yı ezdiniz bu gece ya. Paramparça ettiniz ya. Ah yandım ya ben. İlk 5 bekliyordum. Nerelere gitti? Avusturya 7 aldı. İspanya 10 verdi bu arada. 10 kime Ya, verecek abi? Acaba İtalya'ya mı verir? İtalya boşta değil mi? Komşuya. Evet İtalya. Komşu olduğu için İtalya. Bu arada İtalya yok oldu ha. Müthiş başlamıştı. Dümdüz oldular. Luan'a gitti. Haydi bakalım. Bu arada hiç fena değil ha Luen. Komşuluk Ve bitmiş. kafada kaldı. İlk üçte Tabii. kaldı Luen. Allah Allah. Ne yapıyor bu çocuk? Hedefi ne? İtalya 10 vermiş. Avusturya 4 vermiş. Allah Allah. Komşu İsveç'e 1 veriyor. Saçma sapan. Bir komşuluktan bayağı kurtulmuş demek ki Eurovision. Kime verecek? Fransa mı yoksa? Fransa mı geliyor? Özgün, Fransa geliyor. Evet. Latvia mı? Ya Allah'ım, neler yaşanıyor. Kuzey komşuya Özgün. gitti. Biraz önce ne dedin Özgün, ne oldu? Tabii. Tam komşuluk bitmiş dedim. Komşuluğu getirdiler yeniden. İzlanda. Allah'ım çok komik ya. Çok saçma. Arkadaşlar, canlı yayını izleyenler herkes bir like'lasın. Bu gaz arasında bir like'layın da şu yayın adam gibi bir izlenme bulsun. Kesin bunlar delirtir böyle. Norveç'e verir. Avusturya. Yo. France. Ya Yo. Norveç ya İsveç. Bu ne la? Finland. Sweden yani. Anca bas diye vere vere bu verdi işte Özgün. Neyse sevindirdiler İsveç'i. Hayır, işin komik tarafı İsveç gene ilk 6-7 daha. Georgia. Hello. Avusturya yok. Özgün. Fransa yok. Avusturya yok. Avusturya abi. Avusturya. İtalya. Allah'ım. Ya İtalya'ya verip abi nasıl sen Avusturya vermiyorsun ya? Nasıl bir kafasın abi sen?
Böyle saçmalık olur mu ya? Rezalet yani. Ya Rezalet. zaten bunlar da Yunanistan'a verir. Yunanistan'a verecek. Neye verecek? Şimdi Küçücük yarısı ülke tabii. biraz İsrail'e, biraz şeye. Ne kadar Diasporalar arası şey. bakalım. Bak şimdi tabii. Evet, Yunanistan boşta şu anda Özgün. Sence kime verir? Şeye verirse çok şaşırırım böyle. Avusturya. Diyor vermiş zaten. Herkese birazcık daha Şeye, tabii. Germany diyormuş şimdi. Ya ne olacak abi? 500 senedir tek kişiye veriyorsunuz. Saçma sapan bir şey. Şuraya bak. Rezalet ya. O Yunanistan ilk 8'de Özgün ya. Komedi yani. Hayda. Estonya'ya bak. Şimdi son 2 kaldı bakalım. Yok şu an zaten şey bitirdi. Bizim çocuk bitirdi. İsviçre'ye verecek galiba Estonya. Değil mi? Ha. Evet. Tabii. Ama fark büyük değil hala. Şimdi son ülke mi? Nasıl? Evet. İsviçre veriyor son şeyi. Kendine veremeyecek İsviçre. Acaba kime verecek? Şimdi Avusturya'ya verir mi? Fransa'ya verir Özgün. Her türlü Fransa'ya verir. Yine stadyuma döndüler. Güzel. Atmosfere bak. Müthiş. Bir de 2 arena da yan yana ya. Ne kadar eğlenceli. Mükemmel. Vermiş Avusturya'ya 7 vermiş. İsveç'e 10. Kim kalmış? İtalya Özgün. İtalya'ya verecek. O kadar belli ki ya. Bağıra bağıra geliyor yani. Komşuluk kazandı Özgün gene. Yani. Şimdi İtalya bu şeyle dörtledi. Bitti. Avusturya 1. Evet. 2. Fransa. Yani jüriye aldı. Aldı. Peki. Şimdi şeye geçiyoruz hocam bakalım. Telebotlara. Bu arada Hollanda ilk 5'te kaldı Özgün. Farkında mısın bilmiyorum. Evet. Sürpriz olarak duruyor orada. Çok Burada şoka girecek İsveç var. 126 beklemiyordur. İsviçre tabii ama İsveç. Çok iyi oldu. Yazık ya CC ya. Konuşamıyor. Vallahi konuşamıyor çocuk ya Özgün. Heyecana bak. Ya. O kadar genç yaşta. Ama şeyde de heyecanlanmıştı ya siz bir Filipince şey istemiştiniz. Evet. Ludavi. Şarkı. Tabii. Ne kadar heyecanlanmıştı. Hangisi olabilir diye. Bir çocuk ya. Aktif bir çocuk. Haydi bakalım. Şimdi en eğlencesi geliyor. Hazır mısın Özgün? Valla Chat kalp hazır krizi mı? geçirebilirim tabii. Chat hazır mı? Chat de hazır. Polonya haksızlık oldu diyorsunuz ama işte öyle olmuyor ya. Demiştim. İsrail şimdiden 1 diyorlar ama İsrail çok gerilerde kaldı. Yani İsrail'in onu tamamlaması zor olacak şu anda artık. Yok İsrail 1 olamaz. Şu var tabii.
dünyanın geri kalanındaki tüm İsrailler oy verse bile yetişemez. Yok şu an olmaz artık. Bitti. Malta gördüğünüz gibi listede yok. Ya burada beni şaşırtan Litvanya Özgün. Çok net söyleyebilirim. Bence Yunanistan ilk 8'de olmaması gereken bir parça. Ne alaka yani? İtalya. Saçma sapan bir şarkı. Ya bu üçü bence bomboş şu anda. Bakalım halk oyları ne diyecek? Asıl orada hikaye değişecek şimdi. Jüri oyları çünkü komşuların kazandığı bir yarışma. Biliyorsunuz. Komşular komşulara. Ama şimdi halkta o kadar yok. Hadi. Aynen yayın güzel izleniyor. 1900'leri gördük az önce. Lütfen likelayın arkadaşlar. Yayını şöyle bir ağır bir like yapın. Herkes bir saniyesini ayırsın. Rica ediyorum. Sağlam bir like alalım lütfen. Bakalım sıfırda mı kalacak İzlanda? O kadar değil ya. Olabilir. Geçen yıllarda hep sıfırda kalanlar da oldu. Almış 33 puan işte gördün mü? Güzel. Sonuncu oldular %90 ama sevindiler. Bakalım Serhat abi geçemedi. O kesin de. 0. 18 points. İyi gene almış bir şey ya. Şaka maka. San Marino sonuncu oldu Özgün. Evet. Serhat abi geçemediler. O kalıyor. Haaland. Rekor. Bu kadıncağız ya. Simetri ustası. Surat düştü biliyorsun. Şuraya Tabii. 139. Abi halk oylamasında yangın yeri Özgün. Tabii. Her şey değişecek biliyor musun? Kraliçem tabii çıldırdı. Şimdi işte Çetin bekledikleri oluyor. Şimdi Çetin bekledikleri oluyor. Bakalım neler olacak daha. Yani işte. Yani Aslında evet. 11'e geldin bir daha da gelemezsin. Evet. Laura hocamız bakalım ne yapacak. Çok iyiydi ya bunun performansı. Çok yazık oldu bu kıza. Bu kıza yazık oldu yani. Mükemmel bir performans. 24. Anlaşılamadı tabii. İspanya. Ay yıkıldı kadın ya. Ay Özgün. Çok acı. Bana vermişler gibi oldu o puanı var ya. Ya hayal kırıklığı. Çok büyük hayal kırıklığı. Şarabını içtim. Ne oldu? Ne işe yaradı? Litvanya. Litvanya yok oldu Özgür. Farkında mısın? Evet. Oh Litvanya'dan kurtulduk. Halk oylarında çakılmış. O jüri nasıl verdiyse ona o kadar puan zaten. Komediydi yani. Portekiz. Benim şu an tek yanıldığım İspanya Özgün. Evet. İlk 8 demiştim. İspanya gitti. Evet. Bu da gitti. Evet. Bunlar olmadı. Danimarka. Ay kız bitti Özgün ya. Yani halktan bu kadar tabii. Çok 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 büyük Albanya. Halk seviyor ama bak dikkat et. Güzel geliyor Özgün. Şu anda halk oylarını izliyoruz arkadaşlar. Bence 200 falan alacak. Yıkıldı arena tabii. 173 puan. Daha dur ikinciye dersen hemen gaza gelme şimdi. Yukarıları daha da büyük patlayacak. İlk 10 dışına kalmış olabilir. Çok sıkıntı bir sonuç çıkmazsa. Oo. Bayağı yüksek aldı Albanya. Malum ülke. Belliydi Wow. zaten abi. Şimdilik lider.
Ama İsrail'in gücü buraya kadarmış Özgün. Daha fazla çıkmayacak. İşte o Avusturya şey yapar. Avusturya'ya ve İsviçre'ye verilen puanlar değiştirir. Ne oldu abi? Ne saçma sapan bir yarışma oldu. Ukrayna'nın neyi var da bu kadar puan alıyor? Ya rezalet ya. Şimdi Almanya'da uçuk bir puan da gelebilir. 4000 puan. Ne olacak? Bence büyük alamayacak ya. Ya bununla bir şey çocuk çıkmadı. Yok. O kadar beklenen gibi Ha, olmadı. yok hayır. Şimdi başlıyor her şey Özgün. Bu dakikadan sonra. Evet. Artık krize gelebiliriz. Evet, şimdi başlıyor. Yüz var. Evet. Düşük aldı. Çok düşük aldı. Yine de 91 yaptı. Finlandiya. Erika Wikman. Bakalım. Bak. Geliyor Özgün. Güzel. En azından biraz yukarı çıktılar. Tabii. Daha Ya başlamadı. birinci olamadı ama şey oldu. Hiç şeyse. İyi bir yere kapak attı. Ne? Ah yazık. United Kingdom 0 puan Allah aldı. Allah. Tabii. Ne yapsalar olmuyor ya. Ya tek şansları Jessie J ya da Raya ile falan katılacaklar. Evet. Kralımız geldi. Tommy Cash. Evet. Şimdi 500 puan. Çüş Özgün çüş. Of. Saçma sapan bir puan aldı. Ama bir puanla İsrail'in arasında fark var. 1 puan. Özgün İsrail birinci olursa başa döner miyiz? Ama ben Avusturya'nın düşük alacağını düşünmüyorum ki. Yani Avusturya düşük alabilir mi sizce hocam? Şu an ama bak şu an öyle bir şey ortaya çıktı ki tamamen lobiye döndü ya Özgün. Şuraya şu görüntüye baksana. Ya bir kurgulama var tabii. Korkunç bir hale geldi. Bunu televot yapıyor tabii. Halk oylaması bir kurgu var. Yani şu anki görüntü İsrail birinci, Yunanistan dördüncü. Şimdi Hadi bunlar bakalım. çok uçuk alabilir. Bakalım. Jüriden çakıldılar. Yani yok. İstediklerini alamadılar. İstediklerini alamadılar ama ilk üçe geldiler bu arada. Evet. Ananın kuyruğu kopuyor Özgün. Hazır mısın? Evet. Hemen geliyorum hocam. Nereye gidiyorsun Özgün? En önemli yerde. Kalbim sıkıştı, hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? En heyecanlı yer. Üf. Aman Allah'ım. Son 1, 2, 3, 4, 5 tane oy verilecek. Nederland. Güzel al. Yukarı git. 200. 200. Allah'ım. Olmadı çocuklar. Geldim. Evet. Özgün Hollanda düşük puan aldı. 11.likte şu anda. Olmadı tabii. Çok umutlanmışlardı. Evet. Çünkü Ha, kötü şimdi takım. İtalya geliyor. Bakalım Haft ne demiş.
İtalya. Vallahi Özgün 200 puan alırlarsa çok ağır şampiyon oluyorlar. Ve 200 Evet, puanı olabilir de. geçebilirler. Belli olmaz. Yani şu anki görüşü bakalım ne olacak. Hızı vardı. Dondu. Tam burada dondu. 97 Ya, puan aldı hocam. 256'da kaldı. 256. Evet. Evet, Şimdi Luan. başlıyoruz. Hadi Luan be. Hadi Luan be. Hadi Luan be. 50 aldı. Aman Allah'ım Özgün. Ben sana bir şey diyeyim mi bak. Hı hı. Şu an bu iki ülke alamazsa kim birinci oluyor? Tabii. Ya. Ya. Şu anda Ben- korku iklimi var tabii. Şu an korku başladı. Strese bak. Ama bakalım ne olacak. İzle ve gör. İzle ve gör. Bu dakikadan sonra bence film koptu Özgün. Fransa 50-60 alıyorsa çünkü İsviçre'nin ben çok yüksek alabileceğini sanmıyorum. Bakalım ne olacak. Ay CC kendinde değil ki. JJ Sertap gibi Ya zaten şu Fransa'da an- da geçmiş olabilir. 150 falan alsa zaten bir liderliğe oturuyor. Ama alabilecek mi? İnanmıyorum Özgün. Aa! Şok. Abi. Herkes şok. Ben sana söyleyeyim Avusturya şimdi alamazsan olacak diyorum sana. 99 alsa kaybediyor. Herkes Avusturya'nın şampiyon olmasını istiyor. Evet. Büyük rezalet. Özgün 50 bak 99'dan fazla alması lazım. Valla kalp krizi. Hadi JJ. Hadi JJ. Hadi JJ. hadi. dur. Hadi JJ. Hadi. Başaracaksın. Şşt, sessiz. Sessiz. Hiç ses çıkarma. 100 de. Geçti. Oo! Evet. Ama bak ucu ucuna geçti Özgün söyleyeyim sana. Ya Bak o Özgün gidiyor daha. harika. Yani ama şu rezalete bak Özgün şu rezalete bak. Evet. Ya bence bu sene skandal senedir abi Eurovision'da. Skandal senedir ama belliydi bunun böyle olacağı. Yani CC şampiyon oldu. jüri Şükür kurtardı. CC. Yani inan var ya şükür CC şampiyon oldu. Evet. Yoksa kim şampiyon oldu? Açık ara İsrail şampiyon oluyordu. JJ kendini kaybetti tabii. Ay. Dur bir de boğazına kaçırdı suyu. Ah, ailesini gördü. Biz de bu arada dünya rekoru kırdık. Önce Lorin'le sonra da JJ'le şampiyonluk öncesi. Bu arada 2200'ü geçtik yayında Özgün.
Ya Herkese süper. selamlar. Herkese çok teşekkürler. Arkadaşlar bir likelayın ya hazır buradayken. Müthiş final gerçekten. Bir şey diyeyim mi? Gidiyor daha. Evet. Ucu ucuna. Ya bir İsrail yaşayamazdım ben. Bir İsrail birinciliği. Yani büyük skandal. Şu an bile skandal bence zaten. Şu an skandal bence yani her türlü. Ucu ucuna geçmiş. Birinci C.C. Özgün. İkinci Evet. İsrail. Üçüncüsü şey abi. Estonya. Ne yapıyorsunuz abi siz? Ne yapıyorsunuz? Annesini gördünüz mü hocam? Gördüm ya. Filipin asıllı. Değil mi? Evet. Ne kadar çıldırdı annesi de. Çıldırsın tabii yani. Helal olsun, helal olsun. Neyse ki var ya büyük bir hayal kırıklığına. Bak abi şu görüntüye bak Özgün. Tabii. 436'ya 357. Bu ne abi? Yani gene de 4'te İsveç, İtalya, Yunanistan. Yani Yunanistan bu komedi sene ne yaptı? Komedi. Hani Fransa ilk 7. Gene bak Albanya ilk 8 yapmış Özgün. İyi var. Estonya'nın üçüncülüğü çok garip. Estonya ne alaka yani o listedeki yani ben şeye kadar tahmin etmiştim ama İsrail'in şampiyon olma riski var diyordum bu sene. Ucundan aldı C.C. ucundan. Bir de ilk defa üst üste opera kazandı. Evet. Artık yeni bir janra ön planda. Kontrtenorlar. Evet. Dönemi. Filipinliler ağlıyor. Ama ucundan döndü. Vallahi ben hala oradayım ya. Yani o son şeyde eğer farz et ki 60 falan çıksaydı var ya şu an ne olurdu? Tabii. Bir kere ortalık karıştırdı. Skandalı. Büyük skandal ortaya çıkardı yani. Çocuk kendinde değil yalnız bu arada. Evet kaybetti kontrolü. Nasıl kaybetmesin abi? Uçtu çocuk. Anam o heyecanla sahneye çıkmak da var ya. Kabus gibi. Şuraya bak. Ay İsa ayakta duramaz orada ya. Şuraya bak. Bravo C.C. Bravo C.C. Bravo C.C. Başardı ya gerçekten. Çok büyük bir iş başardı. Çok. O ne ya? Allah'ım. İki kontrtenorun sevinci tabii. Allah'ım ya. Nemo bir şey giyseydim biraz ya. Şimdi düşün paramparça edersin Nemo gibi çok komik. Arnavutluk kapat ya. Ne var ya? Allah Allah. Arnavutluk oldu 8 oldu. Buna mı seviniyorsunuz? Vallahi ucundan döndüler Özgün ya. Ya. Harika bir iş başardı yani Nemo. Yani ucundan döndüler. Bu vote sisteminin yalnız bir daha gözden geçirilmesi gerek bence artık. Onu söyleyeyim. Yani bu geçen sene 3 oldular Özgün. Bu sene 2 oldular. Gelecek sene ne olacağını ben sana söylüyorum şimdiden. Hiç bakmıyorum bile listeye. Kesin 1 olacaklar. Bu sistemle kesin 1 olacaklar seneye. Ya büyük ihtimal. Ucundalar. Ya geçen sene ortada bir şarkı yok 3. oldular. Bu seneki şarkı ortalama bir şarkı 2. oldular. Ya bir kere ben artık şeye inanmaya başladım hocam. Bu yarışmada İsrailli bir firmanın olmaması lazım, sponsor. Sponsor olmaması lazım artık. Ya sponsorluk bağımsız bir ülke. Çok korkunç bir şey ya. Yani hani alıştıra bence şampiyon olmaya geliyorlar. Yavaş yavaş ısındıra. Hani bir anda yapıp tepki çekmeyelim. Tabii. Bak zaten geçen sene 2.'ydik. Ondan önce 3.'üydük. Ya bu sene de 1.'yiz diyecekler. Bu arada seneye Avusturya'da yapılıyor. Evet. Böylece. Netleşmiş oldu. Ya Viyana'da ya da Glasgow'da evet. yapılacak. Güzel, eğlenceli bir sene olacak seneye. Sevgili arkadaşlar. Bu arada liste tam bir komedi. Estonya 3. Karman çorman bir liste var. İsveç tuttu. Fransa tuttu. En azından onun sevincini yaşayalım. Bizim listeden neler başarılı oldu ona da bir bakalım.
JJ demiştim birinci. Tuttu. İsveç demiştim. İsrail demiştim. Hollanda tuttu mu? Hayır, Hollanda dışarıda kaldı. Norveç tuttu mu? Tutmadı galiba. Finlandiya, Fransa, İspanya tutmadı. Zaten en büyük yıkımı İspanya'da yaşadık. İspanya tam bir şey. Gerisine işte oraya giren Estonya oldu. Başka kimler oldu? Şu an sıralama ne? Valla Şöyle heyecandan internete bakamadım bakayım. hocam, Dur bakayım. çıkarabiliriz. Results diye internete bakayım. Kesin çıkmıştır. Full scoreboard and point far. Evet, şurada tam çıksın bir bakayım şuna. Evet. Birinci Avusturya, İsrail, Estonya, İsveç, İtalya özgün. Evet. Yunanistan. Yani asla beklenemez Yunanistan'ın orada olması. Fransa, Albanya, Ukrayna 9'da. İsviçre 10'da. İsviçre'nin geldiği noktaya bak. İkincilikten 10'unculuğa indi. Evet. Finlandiya 11'de, 12'de Netherlands. Benim tahminlerimden Finlandiya ve Netherlands dışarıda kaldı. İspanya dışarıda kaldı. Gerisi tuttu. Bir de tabii Finlandiya, Hollanda ve dışarıda kalan İspanya. Bir de Norveç abi. Norveç de 18. oldu. Yani 8'de 4 yaptık bu senede. İdare eder. Tam beklentimizi karşılamadı ama yine de burada İsviçre aslında çok hak etmişti bence. İlk 10'da yer aldı ama bence ilk 6'da yer alabilirdi. Bu arada ses çıkmadı galiba şeyin. Ses Evet. çıkmadı. Toparlayamadı. Ya oğlum sen niye spamlıyorsun? Tamam. Yayın yapıyorum şu anda. İlk 10'a girerse canlı yayın yapmayacağını söylemiştin. Evet demiştim. Yapmayayım tamam. Bu Eurovision son yayında. Evet arkadaşlar. Evet bir daha yok artık. Bu da son yayın olarak tarihe geçsin. Sonunda toparladı. En sonda çıktı. Bu arada Conchita Wurst'un da son birinciliği tarihe gömüldü. Artık Avusturya'nın son birincisi JJ. Teşekkür ederim hatırlattığınız için çocuklar. Sağ olun. Evet. Böylece bir Eurovision gecesinin daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Conchita Wurst ağlıyor. ah. Özgüncüm teşekkür ederim. Burada olduğun Ne demek için. hocam, çok zevkli yayında. İzleyen tüm arkadaşlarımıza da sevgi selamlar. Çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. Çok keyifli bir gece geçirdik hep beraber. Tekrar görüşmek üzere. Evet güzel yayındı. Eğlendik işte hep beraber. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar arkadaşlar. Seneye görüşürüz. Eurovision 2026'da. Haydi bay bay. 2026'da ben yokum Özgün. Yayın yapmıyorum. Çünkü Albanya ilk Ben yaparım hocam. Ben ilk 6 demiştim. İyi o zaman tamam. Özgün Günyar sunuculuğunda. Gelecek sene sendeyiz. Haydi öpüyorum sizleri. İyi geceler diliyorum. Haydi bay bay. Bay bay. Şuradan yavaş yavaş kapatayım. Tak. Evet.